Bu yeniden doğuşum. Ablacım iç. Ablam üzüm ye. Gücüm nasıl abla? Hepiniz defolun. Shen Qingyan. Böyle bir yere gelmeye nasıl cüret edersin? Bu orijinal karakterin kocası. Fu Jingming'in ailesi. Orijinal karakter evlendikten sonra kayınvalidesi tarafından ezilip hor görüldü. Gizlice yıllarca orijinal karaktere ilaç verildi. Bu da onun ağırlığının 200 kiloya çıkmasına ve doğurganlığını kaybetmesine neden oldu. Sonunda orijinal karaktere aşırı yeme bozukluğu teşhisi konuldu, iftirası atıldı. Zorla akıl hastanesine kapatıldı ve her türlü haksızlığa maruz kaldı. Bayan Shen, ciddi aşırı yeme bozukluğu ve duygusal bozukluklar yaşıyor. Tedavi için hastaneye yatırılması şart. Akıl hastanesinden nasıl kaçtığını merak ediyordum. Erkekler için delirdin herhalde. Wingyan abla, hatta ben ve Wing Ming'in bir çocuğu olsa bile. Sen kendini bırakamazsın. Yoksa bu tür. İtiraz etme numarasıyla ağabeyimi elde tutmaya mı çalışıyorsun? Hayal. Ben Fu Jingyu. Senin gibi biriyle. Yenge olarak tanışmayacağım. Ne var? Beni memnun etmek mi istiyorsun? Sana söylüyorum. İşe yaramaz. Yuer. İyi misin? Bana vurmaya cüret mi ediyorsun? Wingyan abla. Wingyu daha çok küçük. Aklı ermiyor. Onunla uğraşma. Babanla uğraşırım. Shutong. Sen. Hastalık nöbeti geçiriyor dedim. Gelin. Bu deliği dışarı çıkarın. Unutma. Ruh hastası birini öldürmek suç değil. Denemek ister misiniz? Denemek ister misiniz? Wing Ming. Karnım çok ağrıyor. Shen Qingyan, hamile bir kadına el kaldırmaya nasıl cüret edersin? Nasıl hamile metresini böyle açık açık eve getirirsin? Buna adaleti sağlamak deniyor. Shen Qingyan. Ailen seni istemiyor. Ben hala sana bakıyorum. Bu sana büyük bir şans. Hem şişmansın hem çirkinsin. Yumurta bile yapamıyorsun. Fu hanımı olarak oturup ailemizin soyunu mu kurutacaksın? Asıl karakterin şişmanlığı ve kısırlığı ilaçlardan kaynaklanıyordu. Ve bu aileden bağımsız değil. İnsanlara zarar verip hala bana psikolojik oyun mu oynuyorsun? Shutong sadece doğum yapmak için bizde kalıyor. Seni kovmuyoruz. Madem geldin, kal o zaman. Yemek yapma becerin iyi, çeşit çeşit. Shutong'a besleyici yemekler yap. Zaten evde boş boş oturuyorsun. Besleyici yemek yok. Ama son yemeğiniz için 4 porsiyon ayarlayabilirim. Sen, iyi niyetle konuşuyorum. Yüzüne tükürüldüğünde yağmur yağıyor sanma. Sana bu ailede kalma şansı veriyorum. Wing Ming. Seni dövmek görevim. Shen Qingyan. Sırf Shutong'u kıskandığın için. Bana vurmaya cesaret ettin. Boşanmaktan korkmuyor musun? Tamam, o zaman boşanalım. Hemen, şimdi, derhal. O asla bana böyle soğuk bakmazdı. Yoksa, bu da dikkatimi çekmek için. Bulduğu yeni bir numara mı? Bana 200 milyon ver, boşanma belgesini hemen imzalarım. 200 milyon. Sen layık mısın? Senden her şeyini almadık. Zaten Wing Ming'imiz elinden geleni yaptı. Sen hala hem yiyip hem almak mı istiyorsun? Ağzın bayağı büyük. Shen Qingyan, sırf. 2 gün sonra büyükannenin doğum günü partisine katılacaksın. O sana arka çıkacak diye mi böylesin? Sana söyleyeyim, bu tür. Gel git oyunları oynayanlardan nefret ederim. Büyükanne. Asıl karakterin hafızasında ona iyi davranan tek kişi. Liang Cheng'in en büyük ilaç tüccarı, Yun ailesinin tek kızı, elinde. Liang'daki tüm ilaç tüccarlarını yönetebilecek bir nişan taşıyor. Onu elde edersem. Zenginler listesinde bir numaraya dönmek an meselesi. O boşanma parası da neymiş? Bu boşanma olmamalı. Büyükanne öyle istiyorum. Demek ki yine de benden ayrılamıyorsun. Shutong şu anda. Tıp alanında Doktor Baizi. Benim için yıllarca gizli yaşadıktan sonra ortaya çıktı. Onun bakımını üstlenecek. Bu senin için büyük bir şans. Baisi? Yani o baisi mi?
Benim kolye ucum onun elindeymiş. Wingyan abla, Wing Ming'e yardım edemeyeceğine göre, o zaman bırak ben senin yerine yükleneyim. Beni anlayacaksın değil mi? Shutong abla, sen bir deha doktorsun. O sadece akılsız bir kıskanç. Nasıl anlasın ki? Doğru, Shutong'un milyarlarca değerinde serveti var. O senden bıkmamışken sen ona bıktın ha? Tamam, çok güzel. Eğer onu yüceltmek istiyorsanız, hadi daha da yükseğe çıkarın. Bakayım, siz ne zaman fark edeceksiniz? Değersiz bir oduna inci sandığınızı, ne kadar pişman olacaksınız. Baysi mi, kara yaprak mı umurumda değil. Kim gelse aynı şey. Onu benim bakmamın şartı var. Tıp ekibi, hamilelik için besinler. Bunların hepsini topladığımda 1 milyar olmasa bile. 800 milyon gerekir değil mi? Sadece laf ediyorlar. Hem paramı harcayayım hem de emek vereyim. Dünyada nasıl böyle kolay bir iş olabilir? Fiyatını bile önceden araştırmışsın, demek ki. Boşanma yalan, benim için her şeyi yapmak gerçek. Hey Wing Ming. Al 800 milyon, bu parayla. Hemen git Shutong'a iyi bak. Onun karnındaki bebeğe de. 800 milyon, bayisi olarak benim harcamama yetmez bile. Parayı aldım, bugünden itibaren. Shutong'un her türlü ihtiyacından tamamen sen sorumlusun. Ver buraya. Wing Ming. Vay. Shutong kardeşin karnında taşıdığı. Fu ailesinin altın torunu, her şeyin. Tabii ki en kalitelisi olmalı, Başkan Fu. Bu kadar küçük bir parayı bile vermeyecek misin? Parayı aldın, hadi sakin dur ve şimdi hemen. Pazara alışverişe git. Tamam, hemen gidiyorum. Biliyordum, boşanma dediği sadece insanı korkutmakmış. Büyük laf küçük iş. Yine aynı zavallı olduğu kaldı. Alçak. Bir kez dayak yedikten sonra bile akıl almamış, demek ki aldığı dayak. Yeterince acı vermemiş. Ah canım, şekerim düşüyor. Ne yapıyorsun sen? Ah, belim. Benim belim. Anne, iyi misin anne? Nefes alamıyorum. Teyze, Wingyu. Shen Qingyan. Neden bilerek onlara baskı yapıyorsun? Ay. Yine başım dönüyor. Hey Shutong kız kardeşim. Dikkatli ol. Hey hey hey. Shutong. Doktor, çocuk nasıl? Hamile kadın korktu. Ciddi bir şey yok, bebek de sağlıklı. Şanslısın. Eğer benim değerli altın torunumda en ufak bir sorun olsaydı, canın bile ödemeye yetmezdi. Wink Ming. Çocuk, bizim çocuğumuz nasıl? Sorun yok, çocuk iyi. Bu ultrason raporu, fetüsün göstergeleri. 16 haftalık hamile, fetal kalp atışı 148, mübarek alçap 3.7. Femur uzunluğu 2.1, tüm göstergeler. Normal aralığın üst sınırında aşırı beslenme. Hamile kadının şeker alımını kontrol etmesi gerekiyor. Bu kadın ne zaman bu kadar çok şey öğrendi? Daha da ilginç olanı. Fetüsün burun kemiği gelişimi belirgin. Kaş kemeri hafif çıkıntılı, cilt rengi geni, koyu pigmentasyon eğilimi gösteriyor. Fu Bey, Afrika kökenli olduğunu hiç bilmiyordum. Wingyan abla, sen doğuramıyorsun diye bana iftira atamazsın. Yeter Shen Qingyan. Shutong'u bayıltman yetmedi mi? Bir de böyle saçma sözlerle ona iftira atıyorsun. Sana söylüyorum, Shutong'un taşıdığı, bizim Fu ailesinin altın torunu birkaç gün sonra, yaşlı hanımefendinin doğum günü partisinde konuklarla tanışacak. Şimdi burada sorun çıkarıyorsun. Ne niyetin var? O zaman iyi bakın ona. Sonra altın torun siyah toruna dönüşmesin. Sen sadece Shutong ablanın doğurabilmesini kıskanıyorsun. Peki, daha fazla konuşmayacağım. Bu arada beslenme yemeklerini iyi yapacağım. Sonuçta ben de merak ediyorum. Shutong kız kardeşimin doğuracağı çocuğun Fu ailesine ne kadar benzeyeceğini. Wink Ming abi, o seni kızdırmak için bilerek yapıyor.
Bana yemek yaptıracak, hayal görüyor, bu para. Tabii ki dün geceki tatminsizliğimin telafisi olacak. Hırsız yakalayın, hırsız yakalayın. Ay. Ah, bu berbat vücut, şu 2 adımı koşmak bile bu kadar yordu. Çocuk, burnunu sokma işlere. Gidelim. Murongçe. Kulakların neden kıpkırmızı oldu? Bana az önce ne dedin? Murong Bey. Az önce Murongçe diye seslendin. Tüm Viang şehrinde. Adımı ve soyadımı bu şekilde bir arada söylemeye cesaret edebilen tek bir kişi var. Sen. Kimsin? Eyvah. Sadece adını ve soyadını söyledim. Eskiden ne kadar sık söylerdim. Acaba benden bu kadar nefret mi ediyor? Konuşma tarafı bana benzeyen birini bile. Alıp aşağılamak mı istiyor? Olmaz, olmaz. Şu an kaynakları, bağlantıları olmayan terk edilmiş bir zengin karısıyım. Onunla nasıl yüzleşebilirim ki? Hanımefendi, gidiyor musunuz? Yanlış duydunuz, Murong Bey. İşim var, gidiyorum. Hoşça kalın. Ya, siz, Şoför, çabuk gidelim. Altın iğneyle akupunktur. Baizi'nin özel tekniği. Nasıl olur da yabancı birine öğretilir? Bu berbat vücut 2 hareket yapınca 10 kilometre koşmuş gibi oluyor. Zehri temizleyip kilo vermem lazım. Yoksa yürümek bile zor olacak. Bu Shen ilaç şirketini oğluna gelişigüzel yönetmesi için atan. Ucuz baba değil mi? Tam da yeniden başlamak için yer arıyordum. Kaynaklar kapıya geldi. Shen Wingya, yine Fu Dingming'le neyin kavgasını yapıyorsun? Sana söylüyorum. Fu ailesi şu an bizim Shen ailesinin en önemli iş ortağı. Sakın bir şeyler karıştırıp da aile işini etkileme. Sorun yok. İşte bu. O halde Wing Hao Tang'ı bana verin. Ne? Şu an meteliksizim, bir anlık dürtüyle. Bu Wing Ming'den boşanıp yanlışlıkla mal varlığım olmadan çıkarsam Shen ailesi için hiç iyi olmaz. Wing Hao Tang'ı devralırsam onunla boşanma davası açma gibi bir niyetim olmaz. Wing Hao Tang, Wing Hai'nin elinde. Üst üste 5 yıl zarar etti. Yönetim kurulu çoktan ondan memnun değil. Bu sıcak patatesi ona atmak tam zamanı. Eğer Wing Hao Tang'ı daha da kötüleştirirse, ileride dedesinin ona bıraktığı mirası geri almak istediğinde reddetmek için daha fazla nedenim olur. Pekala, madem istiyorsun, denemen için verebilirim. Ama aldığın şeyle yetin, bir daha boşanmayı düşünme. Kardeşinle miras için yarışmak gibi sapık fikirlerin de olmasın. Merak etme, ben sözüme en çok sadık kalan insanımdır. Lık Yan Jiao Tang, o 2. nesil zengin kardeşimin elinde. Berbat bir hale gelmiş olsa da en azından hazır bir altyapısı ve üretim izni var. Onu canlandırdığımda Liang Cheng'de tutunmam için ilk sıçrama tahtam olacak. Hanımefendi, nereye gidiyorsunuz? Asıl kişi uzun süredir depresyondaydı, vücudu toksin biriktirmiş. Rahatlamak için tabii ki. Guamba International'a gidiyorum. Nasıl hala gelmedi? Saat kaç oldu? Bence kasıtlı oyalanıyor. Geri gelip hizmet etmek istemiyor. Wing Ming. Sence Wingyan abla paraları alıp kaçmış olamaz mı? İmkansız. Bu kadar yıldır. Ben ne dersem onu yaptı. Asla karşı gelmedi.
Üstelik Viangcheng'de kimsesi yok. Bana karşı gelemez. Gördün mü? Sadece biraz yavaş. İşte, yiyecekleri de almış. Shen Mingyan, kartımı kullanarak, gece kulübünde 1 milyon harcamış. 1 milyon, o tür bir yere gidip 1 milyon harcamış, bu artık çığırından çıktı. Ağabey, biz Fu ailesini hiçe sayıyor. Wing Ming, acaba Wingyan abla içinde birikmiş öfkeyle bir anlık aklını mı kaçırdı? 5 yıllık evlilik. Dikkatimi çekmek için kullandığı bu küçük numaraları. Kaç kez gördük. Tek istediği onu aramaya gitmem. Varlığını hissettirmek istiyor. Çocukça. Hey, Shen Wingyan. Sana 10 dakika veriyorum. 10 dakika içinde kapıda görünmezsen, bir daha Fu ailesinin kapısından adım atamazsın. 10 dakika. O kadar uzun sürmeyecek. Gördün mü? Biraz baskı yapınca hemen yumuşadı. Birazdan, kapıda zavallıca yalvaracak. Ağabey, çabuk kapıyı aç. Nasıl özür dileyecek göreyim. Wing Ming ağabey. Wingyan abla hatasını anladığına göre artık onu zor durumda bırakma. Onun adına yalvardığın için. Affedebilirim. Yeter ki önümüzde diz çöküp özür dilesin. Bu mesele kapanır. Shen Wingyan, diz çöküp özür dilersen, kapıyı açarım. Sürpriz. Hadi beyler, içeri girin. Bu gece evde parti yapıyoruz. Tamam. Hı hı hı. Shen Wingyan. Wingyan abla, bu senin. Değersiz kocan mı? Evet. Ay, bir cılız tavuk yavrusu gibi. Abalayı nasıl mutlu edecek ki? Hı. Shen Wingyan. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? 10 dakikada döneceksin dememiş miydin? Bu 1 milyonu harcadık, sadece bu kadar oynayıp. Zavallı olmaz mı? Tam da eve çağırıp eğlence yapalım. Tutumlu yaşamak, bana bunu sen öğrettin, değil mi? Bay Fu, eşiniz gerçekten idareli yaşıyor. Bay Fu, ikram için teşekkürler. Hepiniz defolun. Bu kadar sinirlenmeye ne gerek var? Hadi gidelim, bay bay. Bu tür küçük numaralarla dikkatimi çekmeye çalışmak çocukça. İyice bakmayınca fark etmedim. Meğer biraz güzelliğin varmış. Kalbim zaten şu Tong'a ait. Sana gelince, biraz daha zayıf olsan, biraz daha söz dinlesen. Çok gürültü yapıyorsun. Kıpırdama. Ne yapıyorsun? Delirdin mi? Bir şey varsa içeride konuşalım. Çok pis. Neden kaçmadığını bilmiyorsun. Araştır şunu. O gün hastane önünde. Karşılaştığımız kadını. Efendim, istediğiniz her türlü kadına sahip olabilirsiniz. Neden aniden? Öyle bir kadın aramaya başladınız. Gitmeni söylediysem git. Efendim, Bayan Fu'nun doğum günü davetiyesi. Geri çevir. Ama Bay Fu'nun gelini, galiba sizin geçen sefer. Hastane önünde karşılaştığınız kadın. O halde git. Efendim, o Bayan Shen evli. Biliyorum. Efendim,
Yoksa Fu ailesinin duvarını mı yıkacaksınız? Ah, rahatladım. Görünüşe göre ölçülü gevşeme işe yaradı. Ama toksinler düşündüğümden karmaşık. Bileşimini bir an önce anlamalıyım. Ki panzehir hazırlayabileyim. Dün oturma odasında nasıl uyudun? Sen dün o numarayı çekmeseydin. Wing Wing bana ana yatak odasını vermezdi. Bence bu, tavuk çalarken pirinç de kaybetmek gibi oldu. Doğuramayan şişko bir kadın. Burada umursamıyormuş gibi yapma. Sana tavsiyem, en iyisi erken çekil. Sonuçta, sevilmeyen kişi, üçüncü kişidir. Ah, tam da bu klasik repliği söyleyecek misin diye merak ediyordum. Sen, ne yapıyorsun? Seni uyarıyorum. Ben hamileyim. Eğer bana bir daha vurursan, polisi ararım. Sana vurmayabilirim de. Bana 50 milyon ver. O zaman seni bırakmayı düşünebilirim. 50 milyon mu? Shen Wingyan. Sen para için kafayı mı yedin? Sana tavsiyem. En iyisi erken çekil. Sonuçta sevilmeyen kişi, üçüncü kişidir. Fakir miyim bilmiyorum ama şunu biliyorum. Sen bu doğum günü partisi sayesinde büyükanneyi memnun etmeye çalışıyorsun. Sence büyükanne bu sözleri duyarsa bu ailesinin kapısından içeri girebilir misin? Sen, sesimi mi kaydettin? Cekat mi, Alipay mı? Alipay'a 50 milyon yatırıldı. Teşekkürler, Bayan Ye. Parayı verdim. Kaydı geri verebilir misin? Ben sadece seni bırakacağımı söyledim, sana vereceğimi söylemedim. Bu harika sözleri kesinlikle saklayıp tekrar dinleyeceğim. Zihnimi açmak için. Benimle dalga mı geçiyorsun? Ah! Shu Tong. Ah, canım torunum. İyi misin? Wing Wing. Ben sadece ablama dünkü içki sonrası Vücudunda herhangi bir rahatsızlık. olup olmadığını sormak istedim. O beni itti. Karnımdaki çocuğa bir şey olmasın. Shen Wingyan. Nasıl bu kadar kötü olabilirsin? Bu kadar kötü bir oyunculuğa sen de inanıyor musun? Kendi gözlerimle gördüm. Yanlış olamaz. Görünüşe göre bu evde kalmak istemiyorsun. Gelsinler. Genç hanımı Batı banyosundaki eski eve götürün. Ben izin vermedikçe. Yarım adım bile dışarı çıkmasın. Eski eve gitmek o kadar da kötü değil. Onu büyükannenin doğum günü partisi bitene kadar orada tutun. Bay Murongche'nin önünde rezil olmasın. Bingyu haklı. O zaman. Shutong senin yerine. Büyükannenin kutlama yemeğine katılsın. Murongche. O nasıl büyükannenin doğum gününe katılabilir? Bay Murong, tabii ki. Oğlumun yeteneğini ve Shutong'un patentini takdir ettiği için. Özel olarak yemeğe geldi. Büyükanne, doğum günü yemeğinde. Yetkisini varislere devredecek, o zaman ünlüler toplanacak. Abimin yanındaki kadın da doğal olarak ortama uyum sağlamalı. Sen uslu eski malikanede kal, rezil olma. Onu götürün. Yetki devrimi. O zaman bu yemeğe kesin gitmeliyim. Görünüşte sıradan bir. Rahmi ısıtıp hamileliği teşvik eden reçete gibi. Ama plasenta dozu normalin 3 katı. Üstelik hamilelik reçetesinde olmaması gereken. Tinsin tengelenmiş. Wingyan. Bu anneannemin senin için özel hazırladığı hamilelik reçetesi. Vücuduna iyi gelir. Bundan sonra her gün içireceğim. Erken vakitte Fu ailesine tombul bir oğul doğuralım. Çabuk iç. Bu hamilelik değil, soyu kurutma. Uzun süre kullanılırsa sadece hamile kalmayı zorlaştırmaz, iştah artışı ve duygusal dengesizliğe yol açar. Şimdi anladım, orijinal sahibi neden oburlukla suçlanmış. Fu Jingming, gerçekten çok acımasızsın. Beş gün sonra Fu büyükannenin doğum günü yemeği, onların. Maskelerini indirmek için en iyi sahne, sadece gitmekte kalmayacağım. Ayrıca göz kamaştırarak gidip yüzlerine şamarı indireceğim.
5 gün 45 kiloya düşmeliyim. Biraz şifalı ot toplayıp zayıflayıp güzelleşeceğini mi sanıyorsun? Gerçekten. Kendini ne sanıyorsun? Sanki. Bu yıllar boyunca. Her gün zayıflamaktan bahsetmedi mi? Bu diyet, yemek yerine geçenler. Biber kremi sürmek, hangisi başarılı oldu? Ah, yaşlı hanımefendi görünüşe çok önem verir, onun bu vücuduyla. Doğum günü yemeğine gerçekten katılsa bile. Yaşlı hanımefendi görünce kaçacak yer arar. Önce bu Wing Zhuowan ile metabolizma yolunu aç. Egzersizle dolaşımı hızlandır, sonra ilaçlı banyo ve akupunkturla. Kalan toksinleri vücuttan at. 5 gün yeterli. Küçük hanım sürekli egzersiz yapıyor. Zayıflamak istiyor. Büyükannenin doğum günü yemeğine gitmek için. Bu kadar kısa sürede nasıl zayıflayabilir ki? Hayalperest, boşuna uğraşmasın deyin. Büyükannenin doğum günü yemeğinde birçok ünlü olacak. İstediğim saygınlığı o veremez, siz onu iyi gözaltında tutun. Yoruldum, banyo yapacağım. Git, buraya gel. Büyükannemin doğum günü hediyesini al, adamları ayarla. Uygun şekilde doğum günü partisine gönder. Bu arada daha önce sipariş ettiğim elbiseyi de Alev'e. Küçük hanımefendi, o elbise XS beden değil mi? Gitmen gerekiyorsa git. Bu gece bu son tedavi seansı bitiyor. Tamamen zayıflayabileceğim. Gerçekten de en küçük beden elbise. Küçük hanımefendi acaba? Gerçekten aşırı mı uyarıldı? Bu kıyafet ona şal olarak bile küçük gelir. Öyle değil mi? Onun gibi bir vücutla. Nasıl giyebilir ki bu kıyafeti? Partiye katılacak daha. Yarısını giymeden kıyafet parçalanır korkarım. Şimdi hala giyemeyeceğimi mi düşünüyorsun? Fu Şirketler Grubu Başkanı Wang, bir ölçek Güney Denizi incisi hediye etti. Zhou Şirketler Grubu Başkanı Zhou, bir yeşim ruyi asa hediye etti. Başkan Zhou, Başkan Wang, zahmet ettiniz. Lütfen içeri buyurun, buyurun. Fu ailesinin küçük hanımefendisi, Shen Bingyan, beyaz yeşim sonsuz ömür Buda heykeli, bir Buda heykeli hediye etti. Bu kadın, hapsedildiği halde hala büyükannemi memnun etmeye çalışıyor. Bu Murong ailesinin araba filosu. Yaşlı hanımefendinin ziyafeti hakkıyla, o bile geldi. Normalde Bay Murong'u görmek için bir görüşme bile zor. Bugün hepimiz onunla karşılaştık. Bay Murong, Büyükannemin doğum günü partisine katıldığınız için. gerçekten onur. Aman tanrım, söylentilerden bile daha yakışıklı. Bana baktı gibi. Ben en azından Fu ailesinin başıyım. Bana bile bakmadı. Ağabey, öyle söyleme. Bay Murong gibi. Böyle bir kişilik, biraz kibirli olsa ne olur? Üstelik duyduğuma göre hala bekar. Tamam. Hayal kurmayı bırak. Büyükanne bugün doğum günü partisi veriyor. Ölçülü ol. Hadi gidelim. Büyükanneme, mutluluk Doğu Denizi gibi, ömür Güneydağ gibi olsun. Büyükanneme, sağlıklı ve uzun ömürler dilerim. Büyükanne, size uzun ömür ve refah, turna ve çam gibi uzun ömür dilerim. Bu, sizin için özenle seçtiğim beyaz yeşim bileklik. Küçük bir jest. Torunumun eşi verdiği olsaydı, tabii ki sevinerek kabul ederdim. Ama seninle benim, akraba değiliz. Bu kadar değerli bir hediye. Yine de gerçek torun gelinimin bana getirmesini bekleyeceğim. Büyükanne, ben Wing Ming. Wing Yan nerede? Bu kadar süredir döndüm. Onu neden görmedim? Büyükanne, şu Tong da iyi niyetliydi. Wingyan gelince, bugün. Gerçekten böyle bir ortama uygun değil. Bu ailesinin büyükannesi için verilen yaş günü yemeği. Ailenin başındakinin eşi burada yok, bu hiç uygun değil.
Bununla ne demek istiyorsun? Büyükanne, Bilmiyorsun. o Shen Qingyan şimdi çok huysuz oldu. Geçen zamanlarda Şu Tong ablayı bile dövdü. biz sadece düşündük ki Partide sorun çıkarmasından korktuk. bu yüzden onu. Banliyö'deki eski eve dinlenmeye gönderdik. Asla mümkün değil. Eskiden ben hastalanınca Wingyan 3 gün 3 gece hiç uyumadan bana baktı. O kadar iyi kalpli bir kız. Nasıl sebepsizce insanlara zarar verebilir? Büyükanne. İnsanlar değişir. Yeter. Madem hepiniz diyorsunuz ki Kingyan'ın karakteri çok değişmiş, o halde görmek istiyorum. Gerçekten ne hale gelmiş? Hizmetkarlar. Hemen Kingyan'ı buraya getirin. Açıkça soracağım. Sorun onda mı, yoksa bazıları? Kendi kendine oyun mu oynuyor? Ama büyükanne. Wingyan bu 5 yılda gerçekten çok değişti. Buraya gelince size sıkıntı vermesinden korkuyorum. Evet, büyükanne, son zamanlarda Wingyan abla neye maruz kaldı bilmiyorum. Karakteri çok değişti. Aşırı yemek yiyor. Şimdiki vücudu ve görünüşü eskisinden çok farklı. Evet, anne, biz onu getirmiyor değiliz. Bilmiyorum. Şimdi ne hale geldi? Bugün burada bu kadar çok insan var. Herkes görürse bu ailesinin gelini o tür biri olduğunu. Herkes gülmekten kırılmaz mı? Şişman mı? Zayıf mı? O bizim bu ailesinin gelini. Benim gördüğüm onun kişiliği. O deri değil. Gidin. Onu getirin. Shen Qingyan, akıllı ol. Dışarı çıkma. Büyükanne, getirmeye gerek yok. Gelin hanım geldi bile. Shen Qingyan, kendini rezil etmeye, beni utandırmaya mı geldin? Ölü yaşlı kadın. O şişko eti getirmekte ısrar ediyor. Utanç verici ama iyi oldu. Ne kadar utanç verici olursa yaşlı hanımefendinin ondan o kadar nefret etmesini sağlar. Bu. Biliyordum, kesin şaşıracaksınız. Bu ailesinin gelini olarak yaşlı hanımefendinin doğum günü partisinde. Nasıl kaçırabilirim? Bu. Vay canına, bu Fu ailesinin o şişko ve çirkin gelini mi? Fu Bey, çok mütevazısınız. Sanırım Fu Bey onu altın kafeste saklamak istiyor. Böyle bir güzellik olsa ben de dışarı çıkarmaya kıyamazdım. O mu? Birkaç gün içinde bu kadar. Kökten değişebileceği hiç aklıma gelmezdi. Şu Tong abla, yanılıyor muyum? Bu o. 200 kilo şişko kadın mı? Yüzü incelmiş doğru. Yüz özellikleri gerçekten Shen Qingyan. 5 gün içinde nasıl bu kadar zayıfladı? Nasıl bu kadar güzelleşti? Bu vücut, bu hava. 5 yıl önce onunla tanıştığımda bile hiç bu kadar parlak olmamıştı. Kesinlikle bilerek yaptı. Bu kadar güzel ve gösterişli görünerek. Benim ışığımı çalmak istiyor. Şu Tong, merak etme, yaşlı hanım Ren. Onu ne kadar severse sevsin, benim kalbimde sen benim kabul ettiğim tek gelinimsin. Ama Wingyan abla şimdi bu kadar güzel. Nasıl onunla yarışabilirim ki? Neden yarışamayasın? Unuttun mu? Yaşlı hanımefendiye ne hediye hazırladı? Büyük anne. Wingyan size tebriklerini sunmaya geldi. Sağlıklı ve uzun ömürler dilerim. Her yıl bugünü görmenizi. Gel gel iyi çocuk. Büyükannen iyice baksın. Zayıflamışsın, daha güzelsin. Ama bu gözler hala o kadar temiz. İyi, çok iyi. Wingyan, beklemiyordum. Bana bu kadar büyük bir sürpriz hazırladın. Ne sürprizi? Abi, unuttun mu? Bizim şu Tong abla özellikle hazırladı. Yağlı yeşim bilezik, piyasada yok, paha biçilmez. İşte o gerçek sürpriz. Wingyu. Hediye ne olursa olsun niyettir. Wingyan abla. Bugün bu kadar güzel giyinip geldi. Hediyesi de kesin. Özenle hazırlanmıştır. Bizi hayrete düşürmek istiyordur. Doğru söylüyorsun, Shen Qingyan. Benim Fu ailesinin büyük gelini olarak yaşlı hanımefendinin 80. doğum gününde kesinlikle bir büyük hediye hazırladın, değil mi? Hediyemi sunmam için bu kadar acele etmen. Kesinlikle bir oyun var. Ha, bakalım bana ne tür tuzak hazırlamışlar. Gelsinler. Genç hanımın hazırladığı hediyeyi getirin. Buradaki herkesle birlikte takdir edelim. Wingyan, bunların hepsi geçici şeyler. Ne verirsen ver, büyükanne beğenir. Hanımefendi, bu, hanımın sizin için hazırladığı doğum günü hediyesi. Vay canına, bu oymacılık, bu işçilik, bu yıllardır saklanan. Usta Liu'nun şaheseri olmalı. Bulunması çok zor bir parça. Sadece bu değil, kullanılan malzeme de nadir bulunan bir koyun yağı dondurması. 100 yılda bir çıkar böyle bir parça. Piyasada bulunması imkansız.
Bayan Ye'nin bileziği de güzel ama. Bu heykelin yanında söz bile edilemez. Bayan Shen gerçekten çok saygılı, Wingyan. Bu kadar özenle hazırladığını tahmin etmemiştim. Bu hediyen. Büyükannem kesinlikle çok beğenecek. Beğendim. Bu hediye tam da içimden geçeni bulmuş. Wingyan kızım, çok düşüncelisin. Tam da iyi oldu. Sen bana bu heykeli verdin. Ben de sana Yun ailesinin yeşil mührünü vereceğim. Ne? Büyükanne. Nasıl olur da ona mührü verebilirsin? Neden olmasın? Bugünkü tüm hediyeler arasında. Sadece bu heykel beni en çok mutlu eden oldu. Shen Wingyan. Bu ne demek oluyor? Bugün büyükannenin doğum günü. Sen böyle bir şey mi veriyorsun? Ona lanet mi okutmak istiyorsun? Buda'nın gözyaşları kaldı. Bu çok kötü bir alamet. Doğum günü ziyafetinde böyle bir şey olması. Bu, acaba cennet. Bir şeye mi işaret ediyor? Zaten onun bir uğursuzluk getirdiğini söylemiştim. Çıkar çıkmaz bu kadar olay çıkardı. Bu kadar ani zayıflaması, acaba kötü bir ruhun etkisinde mi kaldı? Hanımefendi ömrünün yarısını oruç tutup Buda'ya ibadet ederek geçirdi. Bu yeşim Buda. Tam da onun gönlünden geçeni bulmuş. Bu Shen Wingyan, kendisi bile gelemiyor. Yine de ev sahibinden daha çok ilgi görmek istiyor. Shu Tong, merak etme, ben buradayım. Fazla dalga kaldıramaz. Her hanımefendi ömrü boyunca oruç tutup Buda'ya ibadet etti. Böyle uğursuz şeylerden en çok nefret eder. Bakalım şimdi onu nasıl memnun edeceksin? Anne, bu güzelim Buda heykeli, tam da sizin doğum günü ziyafetinizde. Kanlı gözyaşı döküyor. Bu hiç de hayra alamet değil. Bana sorarsanız, o mührü kime vereceğinizi bir daha düşünün. Eğer o Shen Wingyan'ın eline geçerse, Fu ailesinin yüzyıllık temelleri bir anda yok olmaz mı? Evet hanımefendi, teyzenin dediği doğru. Bu, kesinlikle Buda'nın daha fazla dayanamayıp Bir işaret göndermesidir. Bu kanlı gözyaşları. Boyayla yapılmış. Bu birilerinin depodayken. Zaten oynadığını gösteriyor. Depodan sorumlu kişi. Sen değil misin, kayınvalide? Ne saçmalıyorsun sen? Bana iftira atmayı nasıl cüret edersin? Kanıtın var mı? Bu Buda heykelinin içinde özel yaptırdığım sakinleştirici tütsü var. Üzerine bulaşırsa 3 gün boyunca kokusu gitmez. Şimdi sadece özel eğitimli bir köpek bulmamız yeterli. Her şey ortaya çıkacak. Gelin kapıyı açın, köpeği salın. Gidin. Hanımefendi, benim. Genç hanımefendiyi hiç sevmedim ben. Bu yüzden heykelde oynama yaptım. Shao Zhou. Seni büyürken izledim. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ziman. Bu senin ailenin insanı, hanımefendi. Hepsi gelinimin. Hizmetkarları iyi yönetememesi. Gelinim suçludur. Madem yönetemiyorsun, o zaman ziyafet bitince Ci tapınağına gidip diz çök. Yönetemediğin hizmetkarların cezasını sen çek. Şafaktan önce kalkma. Gelinim emredileni yapar. Bu Buda heykeli. Bana tam 50 milyon liraya mal oldu. Madem kayınvalidem sizin eğittiğiniz kişi, o halde söyleyin bakalım. Bu parayı kim ödeyecek? Madem benim insanım, o zaman onun yerine ben öderim. Bu gerçekten harika. Kayınvalidem, siz gerçekten büyük anlayışlısınız. Büyükanne, açıkça o bu uğursuz şeyi buraya getirdi. Neden sadece annem cezalandırılıyor da o değil? Doğru söylüyorsun. Bugün büyükannem gerçekten korktu. Özürümü göstermek için büyükanneme. İkinci doğum günü hediyemi sunmak istiyorum. Fu ailesinin genç hanımefendisi, erkek model mi getirdi kutlamak için?
Shen Wingyan. Ne yapıyorlar? Hemen durdurun onları. Ne? Biraz daha yaklaşsınlar. Herkes duydu mu? Biraz daha yaklaşın, yoksa büyükanne sizi göremeyecek. Büyükanne, büyükanne, iyi misin? Shen Wingyan. Bir grup erkek model getirip büyükanneme striptiz yaptırıyorsun. Bak, büyükanne senin yüzünden ne hale geldi. Bence büyükanne gayet keyifli görünüyordu. Büyükanne normalde oruç tutar, bu da dua eder. Nasıl böyle şeyler izlemeyi sever? Hepsini buradan defet. Bu ne cüret? Uyarıcı dozu yeterli, son adım kaldı. Bay ZH'nin uçan iğne tekniği. Yoksa o. Büyükanne. Wingyan abla, büyükannemi bu hale getirdin. Niyetin ne? Gelin, bu deli kadını tutup geri götürün. Akıl hastanesine geri götürün. Kaçmaya cesaretin mi var? Sadece kaçmak değil, sana birkaç kadeh daha ikram edecek cesaretim de var. İsyan bu. Hepiniz üzerime gelin. 3 2 Hepiniz durun. Büyükanne, sen ayağa kalkabiliyorsun. Büyükanne, bu sana verdiğim 3. doğum günü hediyem. Umarım ayağa kalkarsın. Ve bu canlı dünyayı kendi gözlerinle görürsün. Beğendin mi? Beğendim, çok beğendim. Bu kanı tükürmek. Hiç bu kadar rahat hissetmemiştim. Anlıyorum. Genç hanım bu erkek modelleri getirmiş. Baş belası olmaları için değil, büyükannemizi harekete geçirmek içinmiş. Büyükannemin bacakları iyi değil, yıllardır kan dolaşımı tıkalıymış. Kan ve enerji akışının canlanması, enerji kanallarını açmak için gerekliymiş. Bu gençler dans etmeye başlayınca, büyükanne heyecanlanıp kan basıncı yükselmiş. Ve genç hanımın da iğneleri batırmak için doğru anı yakalamış. Harika. Bayan Shen'in tıp becerileri üst düzey. İyi bir kızsın. Bu yaşlı kemiklerim için gerçekten çok uğraşmışsın. Ama anne, o bu düzensiz kalabalığı getirip doğum günü partisini berbat etti. Bu bir gerçek. Duyulursa, bu ailesi olarak Viangcheng'de nasıl itibarımız kalır? Haklısın, büyükanne. Sen daha yeni meditasyondan döndün, o da. Bu kalabalık erkek grubuyla içeri girdi. Bu senin huzurunu bozdu. Bu sana saygısızlık. Evet, büyük bir saygısızlık. Ne bakıyorsunuz öyle? Yeterince büyük değiller mi? Yeterince kaslı değiller mi? Kızımın seçtiği her genç, hepsi çok canlı ve enerjik. Kızım, büyükannen bu yaşa kadar geldi. Ama bugün ilk kez böyle güzellikler gördü. Hayatımın yarısı. Boşa geçmiş. Büyükanne, daha eğlenceli şeyler de var. İstersen seni onlarla dansa götüreyim. Harika, harika. Bu yaşlı kemiklerimle. Bugün sizinle doyasıya eğleneceğim. 3 büyük hediye de büyükannenin gönlünü kazandı. Üstelik son zamandan ekstra para da sızdırdık. Bu doğum günü partisine değdi. Murongche. Bayan Shen'in dişleri gerçekten çok sağlam. Bay Murong, beni burada neden engelliyorsun? Sence ne yapmak istiyorum? Beni tavlıyor. Evli kadınlardan hoşlanıyormuş meğer. Şimdi anlıyorum, eskiden neden ne kadar kuru yapsam da beni umursamadığını. Bu kadar ustaca duvar dayama pozisyonu. Görünüşe göre birçok kıza karşı aktif olmuş. Bay Murong, sen. Kocamın kalesini mi yıkmaya çalışıyorsun? Evet, ne olmuş? Bayan Shen, merak ediyorum, bir insan. Birkaç günde nasıl bu kadar kilo verebilir? Bu dünyada.
Gerçekten bu kadar mucizevi şeyler oluyor mu? Dünya büyük, her türlü tuhaflık var. O halde sana soruyorum. Baizi adında birini tanıyor musun? Ona çok benziyorsun. Beni tanıdı. Beni burada sıkıştırdı. Acaba benden intikam almak mı istiyor? Bay Murong, tanışma şeklin gerçekten çok bayat. Öyle mi? O zaman farklı bir yol deneyeyim. Peki ya böyle? Bay Murong, herkesin önünde evli bir kadına sarkıntılık yapmaktan korkmuyor musun? O zaman daha da heyecanlı olmaz mı? Kendini tutma. Tutacak değilim ya. Hayattan keyif almak gerek. İntikam almak istiyorsa alsın. Shen Wingyan. Az önce yanlış görmüşüm. Abi, neye bakıyorsun? Büyükanne pasta kesecek. Hadi gidelim. Yakışıklı erkek numarası işe yarıyor. Umarım herkes benim gibi özgür ve mutlu yaşayabilir. Büyükanneye mutlu yıllar dilerim, ömrü uzun olsun. Büyükannenin doğum gününde ona eşlik etmek bizim için bir şans. Siz çocuklar, ağızlarınız gerçekten çok tatlı. Bugün siz yoruldunuz. Bu, büyükannenden küçük bir hediye. Alın, çay parası olsun. 5 milyon. Büyükanne, bu çok fazla. Fazla değil. Sizler bugün ayağa kalkmamın sebebisiniz. Ne kadar az olsa. Ayrıca bu kadar sağlam bir fiziğin değeri bu. Wingyan. Bugün büyükannene verdiğim 3 büyük hediye, her biri beni şaşırttı. Bu yüzden sana da bir karşılık vermeliyim. Yun ailesinin talimatı kadına geçer, erkeğe değil. Bugün onu resmen sana devrediyorum. Seni seçmem, kimliğinden dolayı değil. Senin kişiliğin, yeteneğin ve bana olan samimiyetin yüzünden. Büyükanne, bu kör yaşlı kadın, gerçekten gözleri görmüyor. Büyükanne. Emin misin? Bu yeşim taşı, Wai ailesinin tüm şirketlerine emir verebilen çok önemli bir şey. Nasıl böyle rastgele? Shen Qingyan'a verebilirsin. Wingyan, akupunkturla bacak rahatsızlığımı iyileştirdi. Bu yeterli değil mi? O sadece bir ev hanımı. Ne tıp bilgisi var ki? Belki de sadece şans eseri oldu. Bizim Shutong ablamız ise farklı. O bir tıp dehası, bizim ailede. Ama sen bir tıp danışmanısın. Hem mantık hem de duygu açısından. O yeşim taşını ona vermelisin. Kim şu an ihtiyacım olmadığını söyledi. Şimdi ben Wing Hao Tang'ın. Gerçekten varisi oldum. Tam da bu tür. İlaç kaynaklarına ihtiyaç duyduğum bir zamanda. Wingyan, söylediklerin gerçekten doğru mu? Büyükanne, kararımı verdim. Wing Hao Tang'ı kendi çabalarımla canlandıracağım. Artık başkalarının insafına bakarak yaşamak istemiyorum. İyi çocuk. Büyükannen sana inanıyor. Kesinlikle büyük işler başaracaksın. Bayan Shen, ben Kisheng Tang'ın genel müdürü Wang. Vay canına, tıp bilginiz gerçekten harika. Acaba Wayne Kao Tang'ınızla işbirliği yapma şansım olur mu? Şirketimiz, sizin gibi birini başımızda görmeye çok ihtiyaç duyuyor. Bay Wang, acele etmeyin. Bayan Shen, ben Wien'le tıptan genel müdürle. Ben de sizinle çalışmak istiyorum. Her türlü şartı kabul ederiz. Müdür Shen, ben ilaç toptancısıyım. Gelecekte tedarik kaynaklarında birbirimize yardımcı olabiliriz. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkürler iltifatlarınız için. Kilo verdi, tıp okudu, Main Kao Tang'ı devraldı. Beni memnun etmek için, kariyerime yardımcı olmak için bu kadar şey yapmış. Bana bu kadar özen gösterdiğini düşününce, gelecekte ona biraz daha iyi davranmalıyım. Wing Ming. Wingyan abla iş dünyasından ne anlar ki? Yetki belgesi onun elinde kalırsa er ya da geç başı belaya girer. Yun ailesinin yetki belgesi, kadınlara geçer, erkeklere değil. Ama elindeki kaynakları savurmasını da izleyemeyiz. Ya bir gün hastalığı nüksederse, o zaman elimizde hiçbir şey kalmaz. Yine de Shutong daha düşünceli. Madem bana bu kadar çok bağlantı kazandırdı, o zaman eşlerin ortak mülkünü yönetmek de doğal olarak benim görevim. Wingyan. Bugün çok yoruldun, benim için bu kadar şey yaptın. Sanırım bu meseleyi unutalım
Bu gece eve gelip kal. Ayrıca, şu an Lin Kao Tang'ı ve Yun ailesinin simgesini elinde tutuyorsun. Bunların hepsini bana devredebilirsin, hepsini birlikte yöneteyim. Bu şekilde Shutong'a iyi bakmak için de enerjin kalır. Sana kötü davranmayacağım. Sana devretmek mi? Evet, sen bir kadınsın. Ne anlarsın ki? Lin Kao Tang'ı bana devret, Yun ailesinin simgesini de ver. Hepsini birlikte yöneteyim. Böylece Fu ailesinin işleri daha da ilerleyebilir. Bu da senin görmek istediğin şey değil mi zaten? Bin Kao Tang benim. Aklından bile geçirme. O halde senin değil mi? Fu ailesinin mi? Yani Shen Wingyan, unutma. Sen hala Wing Ming'in karısısın. Paran da doğal olarak Wing Ming'in yarısıdır. İş dünyasını anlamıyorsun. Büyükannenin yetki belgesini elinde tutup ne yapmaya çalışıyorsun? Senin görevin kocana destek olmak, çocuk yetiştirmek. Ailemizin soyunu devam ettirmek, daha fazla çocuk doğurmak. Doğuramam, doğurmayacağım da. Wingyan, bu ne demek oluyor? Büyükanne, bilmiyor musunuz? İyi torununuz 5 yıldır bana ilaç veriyor. Beni doğurganlıktan yoksun bir sakat haline getirdi. Bu ilaçlar uzun süre kullanıldığında sadece kısırlığa neden olmaz. İştahı artırır, duygusal dengesizliğe yol açar. Bu Wing Ming'in amacı tam olarak bu yan etkileri kullanarak beni bir akıl hastanesine tıkmak. Kendi halime terk etmek. Shen Wingyan, sen kendin çocuk doğuramıyorsun. Wing Ming'in üstüne neden bu çamuru atıyorsun? Hasta olmanın nedeni mutsuz olman, depresif hissetmen. Biz de sana acıdığımız için. Tedavi olmana izin verdik. Bu ilaçların uzun süreli kullanımı gerçekten de hamile kalmayı zorlaştırır. Hatta Hormon dengesini bozar, ciddi durumlarda hayati tehlikeye bile yol açabilir. Hayati tehlike bile yaratabilir. Bu, Fu ailesi, Bayan Shen'in yaşam yolunu kesmek istiyor. Shen Wingyan. Yetti mi bu yaygara? Ben bir yaygara çıkarıyorum. Peki birkaç saygın yaşlı Çinli doktor çağırıp az önceki reçeteye baktıralım mı? Ben mi iftira atıyorum? Yoksa siz Fu ailesi mi yılan gibi kalplisiniz? Sen, daha fazla saçmalarsan, oğluma, sevgi yakından boşanmanızı veririm. Hayır. Ben oğlunuzdan boşanacağım. Seni çaldıcı. Shen Wingyan, sakın. Seninle boşanmaya cesaret edemeyeceğimi sanma. Sana acıdığım için, boşandıktan sonra. Gidecek yerin olmayacağı için seni bu kadar yıldır ağırladım. Fu ailesinin yeni ilaç lansmanı yakında. Böyle yaygara çıkarırsam. Borsa çökerse, sana ne faydası olacak? Gerçekten bu işi yürütebileceğini mi sanıyorsun? Bitti. Hemen Fu şirketi hisselerini satın. Büyük bir sorun çıktı. Fu şirketi CEO'su Fu Wingming, evlilik dışı ilişki yaşıyor. Fu şirketi hisseleri ani düşüş yaşıyor. Boss Fu, kötü haber. Şirket hisselerimiz açılışta. Direkt dip yaptı. Bir de şirketimizin iş ortakları. Az önce aynı anda arayıp yeni ilaç geliştirme. Lansman toplantısı işbirliğini durdurduğunu, olaylar yaşına kadar bekleyeceklerini söylediler. Ne dedin sen? Büyükanne, anne. Tamam, herkes dağılsın. Bizi rahatsız etmeyin. Büyük annemi tedavi ettirmeliyiz. Gidelim. Büyük anne. Herkes dağıldı. Hala uyanmıyor musun? Özür dilerim kızım. Büyükanne bilerek bayıldı. Senin hakkını savunmak istemiyor değilim. Sadece bu komediyi bir an önce bitirmek istedim. Büyükannenizi anlamalısınız. Fu Şirketler grubunun gözlerimin önünde yıkılmasına izin veremem. Sorun değil. Zaten ben de doğum günü partinizi kullanarak bu olayı ortaya çıkardım. Hesap kapandı. Bu yıllar senin için zordu, kızım. Wing Ming işlerini bitirip eve döndüğünde onu iyice azarlayacağım. O
O hala burada ne yapıyor? Hem de bu mızmız tavırla. Peşimde dolanıyor, ne yapmaya çalışıyor? Murongçe, ne yapıyorsun? Az önce bitiremediğim şeyi yapıyorum. Bırak beni. Başkalarını taciz etme ihtimalim var. Ama başkalarının bana sarkıntılık etme ihtimali yok. Eskiden bana ne kadar sarkıntılık etmedin ki? Murongçe. Vücudun fena değilmiş. Beni nasıl tanıdın? Acaba nerede hata yaptım? Ama beni itiraf etmeye zorlasan ne olur? Yoksa şimdi düşkün halimi görüp intikam mı alıyorsun? Biraz centilmenlik yapabilir misin? Bekle bir zengin olayım. Sonra savaşırız. Hey, seninle konuşuyorum. Gerçekten ne istiyorsun? Ne yapmak istediğimi sormamış mıydın? Ondan boşanıp benimle evlenmeni istiyorum. Siz ikiniz. Shen Wingyan, gün ışığında erkek mi ayartıyorsun? Ben başlattım. Bir şeyin varsa bana söyle. Shen Wingyan, sen cidden Bay Murong'u ayartmaya cüret ettin. Yüzsüz. Bay Murong, bizim Wingyu. Sizi kasten rahatsız etmek istemedi. O sadece sizin bu tilki tarafından. Kandırılmanızdan korkuyordu. Siz benimle karşılaştırıldığında gerçekten daha basit, aptal ve kötüsünüz. Hepsi yüzünüzde açıkça yazıyor. Sen. Anne, kurtar beni. Bay Murong, biz. Biz hata yaptık. Lütfen kızımı affedin. Ne şartınız varsa kabul ediyoruz. Bunu sen söyledin. Hu Jingming'den boşanmak istiyorum. Hemen, şimdi, derhal. Sen. Tamam, boşanıyorsun boşan. Biz bu ailesi senin gibi bir yumurtlamayan tavuğa ihtiyaç duymuyoruz. İmzalayacağım. Hemen imzalayacağım. Al. Peki ortak mülkün yarısı. Al senin olsun. O zaman teşekkür ederim. Eski kaynanam. Shen Qingyan, açık konuşayım. Artık oğlumla boşandın. İleride ne kadar yaygara koparırsan kopar. Bizim bu ailesinin kapısından içeri giremezsin. Ailen şu anda tam bir karmaşa içinde. Ben niye geri döneyim ki? Uydurma haberlerinle bizim bu ailesini devirebileceğini mi sanıyorsun? Sana söyleyeyim. Yeni ilaç araştırmasının durdurulması. Sadece geçici. Şutong ablama sahip olduğumuz sürece kimse bizim projemizi kesmeye cesaret edemez. Şutong ablanın yeni ilaç araştırması başarılı olduğunda Bizim Wing Wing'imiz. milyarder olacak. O zaman pişman olup öleceksin. Peki, o zaman size istediğinizi elde etmenizi diliyorum. Gidiyorum. Az önce balo salonunda söylediklerin doğru muydu, yalan mıydı? Kabul edersen doğru olur. Öldükten sonra daha da akıllandığını hiç düşünmemiştim. Sonuçta o zamanlar beni gerçekten seviyormuş gibi görünmüyordun. Şu an ciddi bir ilişki yaşamak isteyen biri gibi mi görünüyorum? En azından aynı hocadanız. Nasıl bu kadar aklı başında olamaz? Nereye gidiyorsun? Boşandım. Shen kesinlikle yerinde duramıyordur. Aile evime bir uğrayıp anne babamı ziyaret edeceğim. Arabayı sür.
Shen Qingyan, yüzünle nasıl geri dönersin? Yanlış hatırlamıyorsam bu ev büyük babamın. Bana mirası. Neden geri dönemeyim? Evlenen kız artık. Başkasının oğlu. Kardeşinin malına göz dikme. Sen kendi. Bu hanımefendiliğini bırakıp boşanma peşinde koşuyorsun. Ablacığım, demek istediğim. Erkeğin bir kız arkadaşı olması normal değil mi? Ne kadar dar görüşlüsün. Bildin mi? Yok, sen ne cüretle? Söyleyeyim, kayınvaliden artık. Shen ailesiyle iş yapmayacağını söyledi. Kardeşinin elindeki. Birçok proje suya düştü. Şimdi memnun musun? İşe yaramazsın. Hep zarar veriyorsun. Boşandıktan sonra. Daha iyisini bulabileceğini mi sanıyorsun? Şimdi de aile evine yük olmak istiyorsun. Hayır, olmaz. Biz Shen ailesi, her çöpü beslemeyiz. Ha, Güzel söyledin. Siz 3 işe yaramaz, Shen ailesinde bu kadar yıl kaldınız, artık gidin. Bu akrabalık bağını kesme belgesini imzala, büyük babamın bana bıraktığı. Mal varlığını geri ver, aramızdaki bağı koparalım. hayal görüyorsun. Fu Dingming'den boşandın. Ailemiz yılda en az 400 milyon kaybetti. Bu açık kapanmadan, buradan ayrılamazsın. Doğru. Boşandıysan tekrar evlen. Bence Bay Wien fena değil. Yaşlı olsa da aile evine dönüp. Anne ve babamı bilmeyemeden iyidir. Tamam. Evet, Shen ailesinde bu kadar yıl kaldın, artık Shen ailesi için bir katkı yapmalısın. Sadece 400 milyon için. Beni satmak mı istiyorsunuz? Sanki şu an bu kadar parası varmış gibi konuşuyor. Şu an bu kadar param yok ama birkaç ay içinde. Bu 100 milyonları kazanıp geri getireceğim. Shen Wingyan, aklın mı yerinde? Neyle kazanacaksın? Win Kao Tank şirketi neredeyse battı. Ha, Evet, tam olarak senin neredeyse. Mahvettiğin bu küçük şirkete. sen. 3 ay içinde onu zarardan kora geçireceğim. Herkes büyük laflar edebilir. Sen hiç çalışmamış biri olarak Wien Kao Tang'ı nasıl canlandıracaksın? Eğer gerçekten 3 ayda 400 milyon kazanabilirsen. Bu akrabalık bağını kesme belgesini hemen imzalarım. Büyük babanın sana bıraktığı mal varlığını da tamamen iade ederim. Ama yapamazsan, uslu dur. Dian Changyuan'la evlen. Tamam, söz. Avukat ve tanıklar burada. Sözünüzden dönerseniz bana kızmayın. Ya gerçekten başarırsa ne olacak? O zaman Bian Changyuan sürekli baskı yapıyor. Ya insanı ya da kalan parayı verin diye. Merak etme anne. Bu Qianzhou Tank şu anda her yeri tuzak. Ne sermayesi var ne de bağlantısı. Ne kadar dalga çıkarabilir ki? Bu kadar kısa sürede gerçekten 400 milyon kazanabilirse. Shen karakterimi tersten yazarım. Sen neden hala gitmedin? Bu evde sık oturmuyorum. Taşınabilirsin. Ben sadakayla geçinmem. O zaman benimle evlenmeyi seçebilirsin. Ara sıra sadaka yemek de fena olmaz. Sadece şu var. Biliyorsun, sana söz veremem. Ama benimle olmak istersen, olabilirsin. Seni kısıtlamam, evlilik özgürlüğümüz var, herkes ihtiyacını alır. Biliyordum, bu kibirli tuhaf tip nasıl böyle bir şeyi kabul eder ki? Eşit olmayan anlaşmayı. İstemiyorsan sorun değil, kimseyi zorlamam. Başarıyla boşanmama yardım ettiğin için. Qianzhou Tang'ın hissesinden sana biraz daha fazla vereceğim. Kim istemiyorum dedi ki? Senin yere mi? Benim yere mi? Şimdi pişman ol. Hala vaktin var. Neden pişman olayım ki? İstediğim şey bu. Geçen hayatta o kadar saf takılıyordun. Hiçbir şey bilmediğini sanıyordum. Pratik tecrübem olmasa da rüyamda görmediğim anlamına gelmez. Bana sadakatini mi gösteriyorsun?
Bu numaraları yutmam. Bundan sonra bir dahaki sefere de olacak mı? Büyük ihtimalle. Peki şimdi nereye gidiyorsun? Kendi işimi kurmaya gidiyorum. Bu arada sana sorayım, kolyem neden? Yes Hutong'da. Ba izhi. O gece kolyen üzerinde değildi. Yoksa o kargaşadan yararlanıp mı aldı? Onu ifşa etmeye mi gidiyorsun? O şu anda senin patentini kullanarak Fu Jingming'i ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. Doğrudan geri almanın ne anlamı var? Düşmanın sanması lazım ki. Kesin kazanç, ancak böyle üstünlük sağlayabiliriz. Sonunda sakinleşti. O haberin hangi rakibimizden çıktığını bile bilmiyoruz. Fu şirketinin hisse fiyatını düşüren o haber. Birkaç gün durdu. Neyse ki araştırma ekibini sakinleştirmek için araya girdim. Artık Fu şirketinde benim olduğumu biliyorlar. Moral yerine geldi. İyi ki sen varsın. Şükürler olsun ki Bayzi tüm dikkatini bilime veriyor. Asla halka açık yerlerde görünmüyor. Bu sahte kolyeyi taktığım sürece kimliğimi sorgulayacak kimse yok. Abi, araştırma ekibi de sakinleşti. Peki yeni ilaç tanıtımı? Planlandığı gibi ilerliyor. Bizim Fu şirketi kesinlikle bu zorluğu atlatacak. Hey meme. Tanıtım en kritik nokta. Hiçbir hata olmamalı. Bu arada, Vingyan nerede? Son günlerde şirkette fazla mesai yapıyorum. O yaramazlık yapmadı değil mi? Hah, o çoktan kaçtı. Kaçtı mı? Ne demek istiyorsun? Hah. O, şirketin başına bir şey geldiğini anlamış olmalı. Sırf bulaşmamak için kaçtı. Bu fırsatçı aşağılık kadın. Zaten onu nasıl uzaklaştıracağımı düşünüyordum. Görünüşe göre elimi kirletmeme gerek kalmadı. Fu ailesi sonunda benim olacak. Sadece şirketin başı belaya girince hemen sabırsızlanıp beni terk etmek istedi. Vingyan abla gerçekten ileri görüşlü değilmiş. Acaba bilmiyor mu? Ben devreye girdiğimde şirketin hisseleri kesinlikle yükselecek. Evet, bu yeni ilaç piyasaya çıktığında Fu ailesinin değeri sadece artar, azalmaz. Bunu öğrendiğinde kesin pişman olacak. Bırak pişman olsun. Onun gibi kısa görüşlü biri zaten hak etmiyor. Milyarder bir eşin hayatını yaşamayı. Doğru, tanıtım yapıldığında Fu şirketinin hisseleri yükselecek. O zaman annesinin evinden koşa koşa gelip benden barışmak isteyecek. Hah. Sanki Fu ailesine istediği gibi girip çıkabilirmiş gibi. O zaman onunla görüşüp görüşmeyeceğim bile belli değil. En azından kaçırdığı parayı geri vermeli. Yoksa asla izin vermem evimize girmesine. Ah. Neticede 5 yıl yanımda kaldı. Eğer samimi bir şekilde özür dilerse, belki yanımda kalmasına izin veririm. Sizler. Hepiniz duydunuz değil mi? Tanıtım alanını gösterişli bir şekilde hazırlayın. Davet edilen o. Tüm yüzüme tokat atanları getirin, onlara göstereceğim. Ben Fu Lingming. O kadar kolay devrilecek biri değilim. Wink Ming, sana inanıyorum. Tanıtım günü geldiğinde herkes sana yeni bir gözle bakacak. Bay Fu, bu kadar büyük bir araştırma başarısı elde ettiğiniz için ilgili işiniz nedir, gazeteci? Sizi şimdiye kadar ayakta tutan ne oldu? Peki bu ilaç araştırmasında en çok kime teşekkür etmek istersiniz? Peki, eşinizle aranızda kalbinizi çarptıran küçük detaylar var mı? Örneğin, ilk görüşlerine aşık olduğunuz yoksa zamanla mı? Aile ve iş arasında nasıl bir denge kurdunuz? Fu grubunun yeni ilaç tanıtımı yaklaşıyor. Sektör uzmanları değerlendiriyor. Yeni ilaç piyasaya çıktıktan sonra Fu grubunun değeri fırlayacak. Yeni sektör lideri doğmak üzere. Shutong, yarın patent elime geçer geçmez. Rahat bir nefes alacağım. O zaman ne istersen alacaksın. Wink Ming, bunları neden söylüyorsun? Ben de 3 kişilik ailemiz için yaptım. Yeni ilacı araştırmak için inzivaya çekildiğim bu sürede. Şirket durumu nasıl? Her şey yolunda. Sadece Shen ilgilenmedi. Fu grubu bizi hedef alıyor, şirketimizin. Anlaştığı 7-8 iş ortağını hepsini kaptı. Size bunu da gönderdi. Bu grubu yeni ilaç tanıtımı. Bu davetiye değil, açıkça meydan okuma. Çok uzun zaman oldu. Beni meydan okuyan olmadı, düşününce heyecan verici. Ah doğru, başvurduğun yeni ilaç patentinden ne haber? Süreç devam ediyor, ay sonunda çıkacak. İyi o zaman, yeni ilacımız yakında piyasada olacak.
Alo. Shen Wingyan, 3 ay dolmak üzere. O 400 milyonu kazandın mı? Eğer gerçekten zorlanıyorsan, pes et. Acele etme ne? Ay sonunda Fu'nun yeni ilaç tanıtımı bitince. Ganca Altank hisselerimiz dibi görüp toparlanacak. Çocuk gibi rüya görüyorsun. Bu kadar kısa sürede. Nasıl toparlanacaksın? Pes etmende fayda var. Win ailesi hala bekliyor. Bay Shen, o zaman ben işime döneyim. Yemek getirdim. Bunların hepsi sevdiğim şeyler. Murong, nasıl oldu da daha önce fark etmedim? Ne kadar gizli tutkulusun, beni delicesine seviyorsun. Ama önceden soğuk ve mesafeli bir tavır takındın. Artık numara yapmanın bir anlamı olmadığını biliyorum. Bu yüzden şimdi daha dürüst olacağım. Bu kadar gün yoğun çalıştın. Ne zaman eve geleceksin? Sence o iş sadece evde mi yapılabilir? Bu arada, laboratuvarda unuttuğum o belgeleri bana getir. Bu şirketinin yeni ilaç lansman gününde bana çok lazım olacak. Sonunda sahneyi dağıtmaya hazırlanıyorsun. Beni en iyi anlayan Bay Murong'dur. Şimdi bayisinin patentini geri çekiyorum. Shen Wingyan, patent ofisinde ne işin var? Yoksa ailenin yanında kalıp da Shutong'u taklit etmeye mi çalışıyorsun? Ne araştırıyorsun ki? Duydum ki Shen ailesiyle 3 ayda 400 milyon kazanma üzerine iddiaya girdin. Borca girmeyi göze alıp da bu evliliği sürdürme çabana saygı duyuyorum. Geçmişi unutabilirim. Hatta bu borcunu da silebilirim. Sen bunu neyle ödeyeceksin? Küçücük Fu şirketiyle mi? Bu şirketinin hisse fiyatları türbülansı atlattı. Shutong'un varlığı sayesinde sürekli yükseliyor. Yarınki lansmanla birlikte patlama yapacak. Bay Fu, bu kadar para yatırdın, etrafındakiler seni iflas ettirebilir, dikkat et. Wingyan abla. Beni kıskanıyorsun ama başarılarım gerçek ve somut. Beni nasıl karalayabilirsin? Shutong, ona aldırma. Nasıl istersen öyle düşün. Bayzi, Fu şirketinde olsa bile. Fu şirketi bu kadar küstah olamaz. Umarım yeterince küstah olurlar. Ne kadar küstah olurlarsa bulutlardan cehenneme düşüşleri o kadar acı tatlı olur. Kovulmuş bir kadın beni sorgulamaya cüret ediyor. Hadi gidelim. Wing Wing, madem hisse fiyatları sürekli yükseliyor, biraz daha yatırım yapıp yükselişi hızlandırsak mı? Ama önceden zaten milyarlarca yatırdık. Düşünsene, biraz daha yatırım yaparsak. Yeni ilaç piyasaya çıktığında, onlar 2'ye katlarken, biz 3'e 4'e katlarız. O zaman nasıl bir manzara olur, hayal et. Haklısın. Fırsatlar nadir bulunur. Hemen yeni ilaç projesine 1 milyar daha ekle. Hemen şimdi. Başarılarımı gördüğünde Shen Wingyan'ın kendini tutabileceğine inanmıyorum. Bu yeni ilaç başarıyla geliştirildi. Sektörün lideri kesinlikle Fu ailesi olacak. Bu, Fu Genel Müdürü ve Bayan Yeğenin yardım sayesinde oldu. Biz küçük hissedarların da cebini doldurdu. İkinize bir kadeh kaldırıyorum. Fu ailesinin bugünlere gelmesi, hepinizin hisse almasıyla mümkün oldu. Anne, Büyükanne. Wing Wing, duydum ki 1 milyar daha eklemişsin. Sadece onun kimliğine dayanarak bu kadar büyük bir bahse nasıl girebilirsin? Fu ailesi tekrar sorun çıkarırsa artık senin için arka çıkamam. Ölü koca karı benim hakkımda kötü konuşmaya cüret ediyor. Birazdan sana durumun ne olduğunu göstereceğim. Endişelenme büyükanne. %100 emin olabilirsin. Evet büyükanne, bugünden sonra Fu ailesi daha yüksek bir seviyeye yükselecek. O zaman belki Bay Murong beni daha farklı görecek. O zaman Wingyumuz Murong ailesinin hanımefendisi olabilir. Fu ailesinin Viangcheng'daki konumu tamamen değişecek. Anne,
Keyfini çıkar, rahatına bak. Bizim bu ihtişamımızı görmek. Acaba Vingyan abla pişman olur mu? Kesinlikle çok pişmandır. Ama benden özür dilerse ona bir yer veririm. Fu ailesinin nasıl bir durumda olduğunu kendi gözleriyle görmesine izin veririm. Vingyan, geleceğini biliyordum. Ne oldu? Dışarıda uzun süre kalmak. Yoksa Fu hanımefendisi olmanın en rahat hissettirdiğini mi düşünüyorsun? Açıkça barış istemeye gelmişsin. Ne kadar kendini beğenmiş davranıyorsun. Wing Ming'im sana şans veriyor. Bu senin geçmiş hayatından gelen bir şans. Gelecekte uslu uslu evde hizmet edersen, başka numaralar çevirmezsen, Fu ailesi seni hala kabul edebilir. Bitirdin mi? Tamam anne. Bu mutlu günde az konuş. Vingyan, hatanı kabul edersen, önceki olayları affedebilirim. Hala Fu ailesinin hanımefendisisin. Evet Vingyan abla, hatanı kabul edersen, Fu ailesi sana kötü davranmaz. Biz Fu ailesi, evlenmeden hamile kalan, evlilik cüzdanı bile olmayan biri, nasıl bizim Fu ailesi olduğunu iddia edebilir? Vingyan, kıskançlığın da bir sınırı var. Beni geri almak için yalvardığımı sanma. Eğer yine anlamsızca sıkıntı çıkarırsan, Bayan Fu'nun pozisyonunu. Bu hayatta bir daha hayal bile etme. Bilmiyorsun ki, köpeğin bile istemediği bu pozisyonu. Çoktan Fu ailesine iade ettim. Sen. Sayın misafirler, heyecan verici an geldi. En sıcak alkışlarınızla, Fu Holding'in CEO'su, Bay Fu Wingming'i konuşma yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Bakalım ne zamana kadar inat edebileceksin. Gördün mü? Bizim Wingming'imiz. Hemen sektörün yeni lideri olacak. Bugün burada olduğunuz için teşekkürler. Bugün Fu Holding için. Sektör dinamiklerini değiştirecek bir gün. Özellikle Doktor Baizi'nin patent lisansı için teşekkürler. Fu Holding'i benzeri görülmemiş bir yüksekliğe taşıdı. Bazıları bana başarıdan sonra en çok ne yapmak istediğimi soruyor. Beni küçümseyen ve terk edenlere göstermek istiyorum. Ne kadar yanıldıklarını, burada bir ima var sanki. Yoksa genç hanımefendiden mi bahsediyor? Doktor Baizi meselesi yüzünden. Genel müdür Fu ile sürekli anlaşmazlık içindeymiş. O mu? Bayan Ye gibi ilaç araştırması yapmak istiyor. 3 ayda 400 milyon kazanacağını söylüyor. İnsanların gülmesinden korkmuyor mu gerçekten? Bu bir yılda Fu Holding milyarlarca yatırım yaptı. Sadece bu anı görmek için. Şimdi hep birlikte şahit olalım. Bu tarihi ana. Dur. Hemen durun. Büyük bir sorun var. Fikri Mülkiyet Ofisi'nden gelen bildirimi aldık. Doktor Bayzi'nin Fu'ya verdiği tüm tıbbi patent lisansları bugün resmen geri çekildi fabrikamızda. Fazla mesaiyle üretilen tüm ilaçlar çöp oldu. Bir bakayım. Söyle. Ne oldu? Her şey yolundayken neden geri çektin? Mutlaka birisi hata yaptı. Ben geri çekmedim gerçekten. Ben yapmadım. Tabii ki bilmiyorsun. Çünkü sen Baizi değilsin. Sen ne saçmalıyorsun? Eğer ben Bayzi değilsem nasıl lisans alabilirdim? Bu kolye nasıl boynumda olurdu? Gerçekten tabutu görmeden gözyaşı dökmüyor. Sen sadece kolyeyi alıp Baizi'nin emanet ettiği. Patentleri ele geçirdin ama bilmiyorsun onun laboratuvarda. Bu kadar çok belgesi olduğunu. Bu imkansız. Kesinlikle şu Tong'u çökertmek için. Uyduruyorsun. Onu kıskanıyorsun. Tüm bunları Baizi bizzat bana verdi. Yani ben de onu suçlayanlardan mıyım?
Olamaz olamaz. Beni kandırıyorsunuz değil mi? Baisi zaten öldü. Sonunda itiraf ettin ama. Sana bir haber vereyim. Baisi sadece ölmedi. Ayrıca patent ve yetkileri Khan Satang'a verdi. Hep beni kandırıyordun değil mi? Beni kandırdın. Doktor Baisi hiç değildi. Başından beri beni kandırıyordun. Hayır Wing Ming, açıklamama izin ver. Ne açıklaması? Milyarlarca para boşa gitti. O zaman Baisi'nin desteklediği Lian Jiaotang uçacak demektir. Evet. Hemen Lian Jiaotang hisselerini alın, kesin kazanırız. Wingyan. Özür dilerim. Gözüm kör olmuş. Onun yüzünden kandırıldım. Bir kez daha güven bana. Yeniden başlayalım, patenti bana ver. Burası hala senin evin. Sanırım uyanmamışsın. Ben seninle çoktan. Hiçbir bağım kalmadı. Nasıl olur? Biz karı kocayız. Çoktan boşandık. Benden kurtulmak için. Böyle sözler bile söylüyorsun. Görünüşe göre gerçekten bilmiyorsun. Büyükannenin doğum gününde çoktan boşanmıştık. Bu imkansız. Boşanma belgesini hiç imzalamadım ki. Wing Ming, o boşanma belgesini annem senin adına imzaladı. Ne? Ah Wing Ming. Ben de imzalamak istemiyordum. O gece. Murongçe'yi getirdi. Boşanma belgesini imzalamaya zorladı. İmzalamazsam kız kardeşine zarar verecekti. Sensin. Kingyan'ı kandırıp benimle boşanmasını sağlayan sensin. Wingyan beni yıllarca sevdi. Sen ortaya çıktığından beri değişti. Onu zorlayıp kandıran sensin. Bu dünyada benimle böyle konuşmaya kimse cesaret edemez. Çok cesursun. Wingyan, sen böyle izliyorsun. Ben eziliyorum. Biz karı kocayız. Bana kısırlaştırma ilacı veren birine. Neden merhametli olayım? Üstelik aramızda. Çoktan duygu kalmadı. Yıllardır karı kocayız. Nasıl duygu olmaz? Vazgeçmeni söylemiştim. Dinlemedin. Şimdi işte. Bu kadın yüzünden bu hale geldin. Sen beni çok hayal kırıklığına uğrattın. Gidelim. Shen Bey, Lian Jiaotang hisseleri şimdi alınır mı? Hemen ekibi getirip yazı edeceğim. Sonraki planlarınız nedir? Şirketimiz tam destek ve işbirliği sağlayacak. Ayrıca finansman kanallarım da hazır. Hepsi benim olmalıydı. Hepsi senin yüzünden, Yesutong. Kingyan'ı sen koldurdun. Bana geri dönüş yolu bırakmadın. Wing Ming. Ben. Sadece seni çok sevdiğim için yalan söyledim. Sevgimi? Böyle mi seviyorsun? Milyarlarımı kandırdın. Herkesin önünde yüzümü kara çıkardın. Hey Wing Ming, önce sakin ol. Ona vurmana annenin itirazı yok. Ama şu an karnında senin çocuğun var. Sakın altın torunuma zarar verme. Karnında benim çocuğum olmasaydı. Sana bir daha asla bakmazdım. Beyler, bugün biraz ailevi işlerim var. Başka zaman konuşuruz. Eve gidip varlıkları hesaplayalım. Hıhı. Shen Kingyan, sen. Bu ne demek oluyor? Lian Jiaotang piyasa değeri 100 milyar sınırını aştı. Tabii ki bahsi yerine getirmeye geldim. Neden? Yüz ifadelerinize bakılırsa. Geri mi çekiliyorsunuz? O bahis elbette geçersiz. Baisi ile iyi anlaştığını söyleseydin, babam nasıl? Akrabalığı kesmeyi kabul ederdi. Yani akrabalığı kesme belgesini imzalamayacak mısınız? Wingyan, sonuçta biz. Kan bağı var. Geçmişteki olaylar. Bir kalemde silinsin. Şimdi zengin oldun, geri dön. Kardeşine yardım et. Aile malı yabancıya gitmez.
Evet evet, o aile bağlarını koparma belgesi falan unut, sen geri dön. Kardeşinin şirketini yönet, ailece mutlu mesut yaşayalım. İyi olmaz mı? Bitirdin mi? O zaman ne bekliyorsun? Kaz. Hey dur. Shen Wingyan. Ben senin babanım. Bu evi yıkmaya kalkarsan. Ancak üzerimden geçerek yapabilirsin. Vay cesaretin varmış. Elini korkak alıştırma. Kaz. Ah. Ne yapıyorsun sen? Vay be. Shen ailesinin reisi sokak ortasında altına kaçırdı. Bu haberi tıklanmaz mı sence? Hayır, paylaşma. İmzalarım olur mu? İşte böyle. Yoksa imzalamak istemiyor musun? Sonunda elimize geçti. Bu evi yıkmak istemiyorsanız. Nakdede çevirebilirsiniz. 200 milyon. Hey Shen Wingyan. Daha fazla ileri gitme. Parayı zaten verdik. Hala evi mi istiyorsun? Shen dedenin vasiyetinde açıkça yazıyor. Bu ev zaten Kingyan'a bırakıldı. Hepsini geri verecektiniz, bir kuruş bile eksik olmayacak. Yoksa borcunu kolun bacağınla mı ödemek istiyorsun? Ben de yardımcı olurum. Yaklaşma. Hey sen. Oğlum. Şu haline bak. Ne yapıyorsun? Bu villayı yıkmak istemiyor musun? O zaman onun gizli kasasıyla ödesin. Bu özel mülk de o açığı kapatmaya yetmez ki. O zaman... Şehir batısındaki kalan iki barınağı verin. Bu açığı kapatsın. Shen Wingyan, gerçekten aileyi bitirecek misin? Doğru tahmin. Tamam, aramız temiz. Herkes kendi yoluna baksın. Ah, Seni asi kız. hemen geliyorlar. Her şey hazır. Bu, Xianzhou'nun milyar bariyerini aşmasını kutlamak için. Sana gizlice hazırladık. Nasıl? Sürpriz mi oldu? olur, epey düşünmüşsünüz. Hadi gel. Buraya otur. Sadece bu kadar da değil, size ayrıca. Süper bir sürpriz daha hazırladım. Kesin seveceksin. Girin. Sizler. Bu, Tebrikler Bay Shen. Zaferle başladınız. Xianzhou'nun geleceği için. Rüzgarı arkasına alsın, büyük kazançlar getirsin. siz ne yapıyorsunuz? Bay Shen, uzun zamandır bize gelmediniz. Demek büyük para kazandınız. Bugün bu kadar mutlu görünüyorsunuz. Bay Shen, bizimle dans edin. Evet, hadi dans edelim. Hadi.
Bay Shen. Beyefendi, fazla içtiniz, sizi dinlenme odasına götüreyim. Dur. O bu tür şeyleri sevmez. O benim, kimse ona dokunamaz. Az önce. Ne dedin? Dedim ki sen benimsin, kimse sana dokunamaz, anladın mı? Başkalarıyla gitmek yok. O zaman sen de başka erkeklerle oynamaz mısın? Yoksa kıskanıyor musun? O kadar da belirgin değil mi? Onlarla oynamamamı istiyorsan. Uzun zamandır bir dileğim var, eğer bana söz verirsen. Onları bırakıp seninle gidebilirim. Ne dileği? Bu adam köpek burcu mu ne? Dün geceyi mi düşünüyorsun hala? Sadece düşünüyorum, bir zamanların ulaşılmaz çiçeği benim için. Bu kadarını yapabileceğini. Murongçe, beni fazla mı seviyorsun? Evet. Aşırı seviyorum. Shen Qingyan. Acaba bundan sonra seni tatmin edebilirsem başkalarını aramana gerek kalmaz mı? Dün geceki performansın gerçekten takdire şayandı. Ama binlerce güzel su var, sadece bir avuç almak istemiyorum. Murongçe, sen özgürsün. Ablana takılıp kalma sakın. Madem öyle, dün neden başkalarının bana dokunmasına bu kadar tepki gösterdin? O bu tür şeyleri sevmez. Sarhoşken ağızdan çıkan doğrudur, yoksa ona karşı gerçekten sahiplenme duygusu mu besliyorum? Asla kabul etmem, ya beni ele geçirirse ne yaparım? Sonuçta sen de bir güzelsin, henüz seninle doyasıya eğlenmedim. Neden başkasına bırakayım? Yani, benim seni memnun edebileceğimi kabul ediyorsun. Bu sevinilecek bir şey mi? Seni mutlu ettiğimde, senden daha fazlasını istemek için daha iyi bir konumda olurum. Yarınki Viang davetine benim eşim olarak gel. Murongçe, tüm Biancheng'de kim bilmez ki? Kadınlara yaklaşmazsın. Beni eşin olarak seçmen. Sadece dedikodularla beni bağlamak istiyorsun, oldukça kurnazsın. Sadece dün geceki performansımı göz önünde bulundurarak. Bana bir iyilik yapmanı rica ediyorum. Boş ver, sen Murongçe elini sallasın. Zengin kızlar buradan Huangpu nehrine kadar sıralanır. Ben katılmıyorum. Peki ya katılman için teklifim? Senin çok istediğin o. Bai Kao Fan kitabıysa? Ne dedin? Bay Kao Fang sende mi? Bai Kao Fang ev sahibinin özel koleksiyonunda. Eğer eşim olarak gelirsen, onun orijinalini görmeni sağlamak. Zor olmaz. Bay Kao Fang'da kayıp olan reçeteler var, geleneksel Çin tıbbı için. Algıları değiştirebilecek şeyler. Katılmayacağım dememiş miydin? İstiyorsan biraz çaba göster. Çok acımasızsın. Wing Ming, iş yemekleri için çok çalıştın. Biraz darı lapası iç, mideni rahatlatır. Darı lapası, darı lapası. Bir günde darı lapası yapmaktan başka ne yapabilirsin ki? Eskiden bana çok iyi davranırdı. Nasıl oldu da onu kaybettim? Waifu, bu yarınki sektör yemeğinin davetiyesi. Söylenene göre Bayan Shen de katılacak.
Shen Qingyan da orada olacak. Eğer yemekte ondan özür dileyip barışabilirsem, belki beni affeder. Git, o sınırlı sayıdaki Cartier yakut kolyesini getir. Yarınki yemeğe onunla gideceğim. Mücevherler bana mı hazırlanıyor? Evet. Wink Ming, o yakut kolye. Bana mı vereceksin? Bana bu kadar iyi davranacağını düşünmemiştim. Artık böyle olduğumuz halde hala böyle yapacağını düşünmemiştim. Sana değil. Sen hamilesin. Bu kadar az giymişsin. Üşütme. Wink Ming, benden tiksinmeye mi başladın? Sırf şimdi hamileyim, vücudum bozuldu diye mi? Pişman oldun? Shen Qingyan'ı seçmediğine pişman mı oldun, öyle mi? Çok fazla düşünüyorsun. Dışarı çıkıp bir yürüyüş yapayım. Fu Jingming, gece yarısı neden gürültü yapıyorsun? Anne, Wink Ming o kolye, Shen Jingyan'a verecek ve barışmak mı isteyecek? Bana nasıl bunu yapabilir? Erkeğin işi olması normal değil mi? Şu anda sadece bebeği doğurman gerekiyor. Başka şeyleri boş ver. Ama ne ama? Yabancılar diyor ki, ağabeyim cenneti bırakıp taştan bir kar almış. Kendin bak. Shen Qingyan şimdi. Her şey yolunda. Murongche. Onu yemeğe götürecek bile. Eğer sen sorun çıkarmasaydın. Şimdi onun yanında duran kişi ben olmalıydım. Yemek. Yani Fu Jingming'in yakut taşı. Onun için mi? Şu Shen Qingyan. Halen Murongche ile birlikteyken. Benim erkeğimi baştan çıkarmaya cüret ediyor. Kim demiş sen? Murongche'nin yanında duramazsın diye. Fu ailesi şu an bu durumda. Beni nasıl kabul ederler ki? Elbette bir yolu var. Sadece cesaretiniz var mı bilmiyorum. Anne, bu gerçekten işe yarar mı? Neden yaramasın? Şu Shen Qingyan, kimsenin istemediği ikinci el bir şey. Hatta Bay Murong'u baştan çıkarabiliyor. Bizim yüverimiz böyle güzel senken. Neden Murong hanımefendisi olmasın ki? Murong ailesinin aile geleneği katıdır. İtibarlarına çok önem verirler. O zaman sadece bu olayı büyütürsen. Murong ailesine gelin olmak değil mi ki? Çok kolay bir şey. Ama ya bir gün ortaya çıkarsa ne yapacağız? Ah canım, rahat ol. Ben zaten otel müdürüyle konuştum. Odaya giren kişi olarak. Shen Qingyan yazacaklar. Murongche'nin kadın arkadaşı diye. Otel müdürü söz verdi, yukarı gelip kontrol etmeyecek. Burada rahatça bekle. Yemek bittikten sonra Murongche yukarı çıktığında, yatakta bu güzeli görünce, kendini tutabilir mi ki? Ah! Açı. Bu tür toplu etkinliklere asla yanında bir bayanla gelmezsin. Bu senin kız arkadaşın olamaz, değil mi? Hadi, tanıştır bizi. Sizi tanıştırayım. Bu, Yanzhou Tang'in CEO'su. Shen Qingyan. Gelecekte iş yaparken, lütfen onu da düşünün. Demek Kanjo Tang'in yeni patronu Bayan Shen'siniz. Murong, harika iş çıkarmışsın. Sessiz sedasız büyük işler yapıyorsun. Ah, Bayan Shen demek çok resmi. Sanırım yakında yenge dememiz gerekecek, değil mi? Murongche, kesinlikle bilerek yaptım. Küçük bir dileğimi yerine getiremez misin? Hey yenge, neden gülmüyorsun? Evet bebeğim. Neden gülemiyorsun? Bay Kaoshu için dayanacağım. Sevgilim, çok tatlı gülümsüyorum. Che abi ve yenge gerçekten çok iyi anlaşıyor. Gerçekten kıskandırıcı. Wink Ming, içeri girelim. Bana dokunma. Wink Ming. Vingyan, biraz konuşabilir miyiz? Hayır, erkek arkadaşımın kıskanacağından korkuyorum. Söylemek istediğin bir şey varsa. Burada söyle. Pekala. O zaman burada söyleyeceğim, Shen Qingyan. Pişman oldum. Yeniden başlayalım mı? Fu Jingming. Daha önce Yesutong'u o kadar çok seviyordun ki. Onun için bana ilaç verip senin çocuğunu doğurmamı engelledin. Beni bir psikiyatrik hastaya dönüştürdün. Daha yarım yıl bile geçmedi. Şimdiden pişman mı oldun? İlaç vermek konusunda hatalıydım. Sanıyordum ki sevdiğim kişi Shutong'tu. Bu yüzden senin benim çocuğumu doğurmanı istemedim. Ama şimdi netleşti, sevdiğim kişi sensin. Seninle çocuk yapmak istiyorum. İstediğin kadar doğurabilirsin. Ben uyum sağlarım, sadece geri dön, sana 1000 kat. Daha iyi davranacağım. Yemin ederim, söylediklerimin hepsi gerçek. Eğer tek bir kelimem yalan olursa. Fu Jingming olarak. Soyum tükensin. Orijinal sahibini 200 kiloluk bir şişkoya dönüştürdü.
Akıl hastanesine kapatıldığında bile bir kez olsun bakmadı. Şimdi zayıfladı, güzelleşti, zengin oldu. Şimdi mi pişman oldu? En sevdiğin rengin kırmızı olduğunu hatırlıyorum. Bu senin için. Hazırladığım hediye. Cartier'in yeni kolyesi. Bak beğenecek misin? Bir parça taş mı? Bu bedende yaptığın tüm zararı telafi edebilir mi? Fu Wingming, seni çoktan sevmiyorum. İleri bak. Biraz yoruldum, yukarı çıkıp dinlenmek istiyorum. Bekle. Wingyan, erkekleri sevdiğini söylemiştin. Erkek modeller mi arıyorsun? Yine ne çıldırmışsın? Senin için oynayabilirim. O erkek modellerden daha kötü değilim. Sen, benimle oyna Fu Wingming, biliyor musun? Şu an neye benziyorsun? Kuyruk sallayan bir köpek gibi. Ne yazık ki. Etrafımda köpek eksik değil. Hele bir de ısıran köpek hiç beslemem. Shen Wingyan, bu kadar yalvardım sana. Beni daha da aşağılayacak mısın? Bay Fu. Bu isimden ibaret evlilikten çekildiğin için. Sana gerçekten teşekkür etmeliyim. Ben ve King Yan'ı bir araya getirdin. Murong. Fazla sevinme. Shen Wingyan sadece senin aile gücünü kullanıyor. Gücünle yeniden ayağa kalkmak için. Peki neden senin ailenin gücünü kullanmıyor? Ah, unuttum. Fu ailesi. Artık güvenilecek durumda değil. Beni kullanması benim şansım. Atalarıma da teşekkür etmeliyim. Bana ilgi duymasını sağlayan bu dünyayı kurdukları için. Kaç kez söyledim size Bayan Shen. Murong Bey'in odasında. Kimse rahatsız etmeye gelemez, anlamadın mı? Anladım. Shen Wingyan, benden kaçıyorsun. Ama açıkça Murong Chen'in odasına gidiyorsun. Onu bu kadar mı seviyorsun? Yumuşak olmazsa sert olur. Tamam. Ne yaparsan yap. Murong Chen'in kapısını kapat. Kimse giremez. Evet. Shen Wingyan. Beni buna sen zorladın. Wingming de ne yapıyor? Shen Wingyan onu istemiyor bile. Hala yapışıp duruyor. Shu Tong. Erkeklerin huyu böyledir. Biraz anlayışlı ol, sinirlenme. Karnındaki bebeğe iyi gelmez. Hey, Murong birazdan yukarı çıkacak. Hazırlanalım. Bizim de sahneye çıkma zamanımız geldi. Bu sefer kesinlikle Shen Qingyan'ı büyük bir düşüş yaşatacağım. Sana az önce ne dedi? Çaresizce söylenmiş sözler. Ama merak etme. Beni buradan kovacak gücü yok. Yukarı çıkıp dinlenecektin. Değil mi? Sen hala konuşuyorsun. Dışarı çıksam herkes bizim aramızdakileri bilecek. Bundan sonra nasıl oynarım? Kısacası bekar imajımı mahvettin. Yani Tazminat olarak şimdi Baiko formülünü görmek istiyorum. olur. Tabii ki olur. Eşya yukarıda. O zaman ne bekliyoruz? Hadi yukarı çıkalım. Şimdilik böyle çekiştirmenin. İmajını bozduğunu düşünmüyorsun galiba. Gidelim. Ne oldu? Ne şanssızlık. Fu Wingming'in adamları. Peki Baiko formülü. Odanda olmasın sakın. Tabii ki hayır. O zaman doğrudan benim odama gidelim. Bu gece sabaha kadar okuyacağım. Neden hala gelmiyor? Bu ziyafette bitmeli artık. Neden kapıyı çalmıyorsun? Hey, neden açılmıyor? Hey, İçerideki hanımefendi, boşa uğraşmayın. sen kimsin? Bay Murong'dan mı gönderildiniz? Bay Murong bugün gelmeyecek, hanımefendi. Yine de vazgeçseniz iyi olur. Ne demek istiyorsun? Biraz bekleyin, biri sizi arayacak. Siz, içeride güzelce bekleyin. Mahvoldum. Acaba Shen Wingyan fark etmiş olmasın? Biri beni bulmak için gönderdi.
Ya ne yapacağız? İçeride mi? Ah, İçeride mi? Evet, içeride. Evet. Schenkingen, eskiden biraz salaktım, sana dokunmak istemiyordum. Ama bu geceden itibaren yemin ederim ki, artık eskisi gibi olmayacağım. Vingyan. Kim o? bana zorbalık etmene izin vermeyeceğim. Söz vereyim. Bana zorbalık etme. Dövmeyi bırak. Bana zorbalık etmene izin vermeyeceğim. Bugün büyük hanımın seni. Neslenin kurutuncaya kadar dövmeyeceksem, soyum fu olmasın. Kaçıncı sayfadayız? Sessiz ol. Kapıdan girdiğinden beri bir kere bile bana bakmadın. Baktım. Peki şimdi giydiğim kıyafet ne renk? Siyah. Şimdi lacivert giyiyorum. Lacivert. Okuymayı keser misin? Bana bak. Ne yapacaksın? Ben de katılmak istiyorum. Emin misin? Evet. Gerçekten böyle yapmak istiyor musun? Elbette, kımıldama. Acıyor. Çok acıyor. Acıması normal, dayan biraz. Buradaki meridyenlerin tıkanmış. Her zaman çok sinirleniyorsun değil mi? Şimdi geçti. İşte bu, nasıl şimdi değil mi? Kendini ferah hissetmiyor musun? Evet. Ama şu anda bu pozisyonda biraz rahatsızım. Bir şey yaparken başka şeyi ihmal etmeyin. Doktor Bai. Göğsüm sıkışıyor ve acıyor. Tedavi edebilir misin? Erkeklerin kafasında hep o şeyler var. Gerçekten tedavi edilmelisin. Ne oldu? Eskiden her gün benimle flört ediyordun. Çok hoşuna gidiyordu. Sadece yarım yıl geçti. Platonik ilişkiye döndün. Platonik olup olmadığımı sen bilmiyor musun? Sen. Gelişmemi engelliyorsun. 10 dakika ceza. Bu nokta. 10 dakika sonra kendiliğinden açılacak. Sen de iyice düşün. Düşün bakalım. Ne düşüneceğim? Ah. İçeriden ses geliyor. Başardık demek. Birazdan. Direkt içeri dalıp olabildiğince gürültü çıkaracağız. Hı. Shen Wingyan fark ettiğinde, Murong Che'nin ona ihanet ettiğini görünce kalbi paramparça olacak. Bakalım o zaman nasıl yükselecek? Vay, Wingyan abla. Yoksa Bay Murong'u mu arıyorsun? Yazık ki. Murong Che'nin nerede olduğunu bilsen. Sanırım çok üzülürdün. Ai, Neden üzüleyim? bilmiyorsun galiba. Sevgilin şu an başka bir kadının kollarında, sarhoş ve keyif içinde. Murong Che içeride mi diyorsun? Evet, doğru. Sana dürüstçe söyleyeyim. Gazetecileri çağırdım. Kapı açılır açılmaz. Herkes görecek. Ai, Murong ailesi disiplinlidir. Eğer Murong beyefendisi
başka bir kadının odasından çıkarken çekilirse, sence sen hala Murong hanımı olabilir misin? Öncelikle, kimin hanımı olacağım umurumda değil. İkincisi, Murong içeride değil. İnatçısın. Gerçekle yüzleşmeye cesaretin yok. Elbette öyle diyorum. Sen burada ne yapıyorsun? Peki içeride kim var? Ayi, Yuer. İyi misin, Yuer? O alçak nerede? Merak etme anne, çoktan biliyordum. Bunun Shen Qingya'nın kurduğu bir tuzak olduğunu. Bu yüzden o alçak içeri girer girmez onu yere serdim. Aman tanrım, iyi olmana sevindim. Anneciğim çok korktu. Aman, senin gibi biri nasıl kızıma el kaldırmaya cüret eder? Shen Wingyan. Wingyu'ya zarar vermek için adam tutmaya nasıl cüret edersin? Niyetin ne? İnsanlara zarar vermek gibi bir lüksüm yok. Kabul etmiyor musun? Gelsinler. Onun canını acıtacak şekilde dövün. Gerçeği söyleyene kadar. Dövmeyin. Seni annesiz büyümüş şey. Böyle iğrenç bir şey yaptın. Bugün annenin yerine ben. Sana iyice bir ders vereceğim. Daha fazla vurma. Song Ziman. Yerde yatan bu adamın kim olduğunu gerçekten göremiyor musun? Böyle adi bir serseriyi nasıl tanıyabilirim? Daha fazla vurma. Hayır, anne. Bu adamın ayakkabıları sanki. Wing Ming'in ayakkabılarına benziyor. Wing Ming. Sen burada ne yapıyorsun? Nasıl sen olabilirsin? Ah, Wing Ming. Nasıl sen olabilirsin? Wing Ming. Doktor. Hemen bir doktor çağırın. Wing Ming. Fu Jingming'in ailesi. Ben buradayım doktor. Oğlum nasıl? Ah, başhekim şu anda müdahale ediyor. Ancak hastanın alt bölgesi ağır darbe aldı. Kırılma riski var. Eğer 2 saat içinde altın iğneyle hayatı askıya alma tekniğiyle tedavi edilebilirse belki kurtarılabilir. Aksi takdirde ne olacak? Ah, aksi takdirde sadece tam kesi uygulanabilir. Hayatı kurtarılabilir. Ancak üreme yeteneğini sonsuza kadar kaybeder. Tam kesimi. O zaman hayatımın geri kalanındaki mutluluğum mahvolmaz mı? Altın iğneyle hayatı askıya alma nedir o? Çoktandır kayıp olan bir akupunktur tekniği. Bildiğim kadarıyla tüm Yang şehrinde bunu yapabilen sadece bir kişi var. O da efsanevi şifacı Baisi. Ancak onun izi sürülemez ve genellikle kolay kolay müdahale etmez. Baisi. Şu anda Baisi'yi tanıyan kişiler. Sadece o kaldı. Shen Qingyan. Baisi'yi tanıyorsun değil mi? O nerede? Bu yardım isteme tavrın mı? Sen, anne, ona yalvarma. Kendimiz araştıralım. Olur. Ama ikinizi de uyarayım. Sadece 2 saat kaldı. Yetişebileceğinizden emin misiniz? Sana yalvarıyorum. Söyle bana. Baisi nerede? Koşulları siz belirleyin. 30 milyon. Parayı verin, ismi alın. 30 milyon mu? Bu fırsattan istifade etmektir. Pahalı mı buldunuz? O zaman boş verin. Zaten orada yatan kişi. Bizimle hiçbir akrabalığı yok. Hadi gidelim. Bekleyin. Veriyorum. Ama şu anda hesabımda bu kadar para yok. Şöyle yapalım. Bu, benim Fu ailesine gelin geldiğimdeki çeyizim. Eski maden cam türü, 8 milyon değerinde. Bu da Cartier sınırlı sayıda üretilen model, 3 milyona aldım. Kolyeyi çıkar. Anne, çabuk çıkar. O, abimin canı. Bu kolye 1,5 milyon değerinde, ALV. Bunların hepsi toplamda 10 milyondan fazla eder. Kalanı için senet yazabilirim. Merak etme, evimi satarım. Yine de tamamını öderim. Tamam, zararıma olsun. ALV. Şimdi bayisinin nerede olduğunu söyleyebilir misin? Pekala, parayı aldık, işi bitirelim. O zaman söyleyeyim. Bayisi'nin gerçek adı. Benim Shen Qingyan.
Benimle dalga mı geçiyorsun? Sen manyak mısın? Nasıl Bayzi olabilirsin? Fırsatçılık yapıyorsun. Ailenizden o kadar şey aldın. Şimdi de gidip abine zarar vermek mi istiyorsun? Görüyorum ki iyiliği kötülükle karşılıyorsunuz. Neden Murongçe de onun tarafında? Yoksa Bay Murong, Shen Qingyan ile aranızın iyi olduğunu biliyorum. Ama bu bir insanın hayatıyla ilgili. Nasıl onunla böyle saçmalayabilirsin? Evet, sen onunla işbirliği yapıyorsun. İkinizin de söylediklerine. Tek bir kelime inanılmaz. İnanıp inanmamak size kalmış. Ama şu an oğlunuzu kurtarabilecek tek kişi benim. Asla içeri girmene izin vermeyeceğim. İşte bu uğursuzluk getiren sensin. Oğlumu bu hale getiren sensin. Şimdi de gidip ona zarar vermek istiyorsun. Böyle adice yöntemlerle insanlara zarar veren siz değil misiniz? İnsanı böyle tekmeleyen de sen değil misin? Bunun sebebi Ye Sutong değil mi? O bu aptalca fikri ortaya atmasaydı. Ben nasıl abime zarar verebilirdim? Evet, suç onun. Beni suçluyorsun. Tekme atan sendin. Suç senin. Sen olmasaydın, ben nasıl? Murongçe'nin odasına girdim. Sen bizim eve geldiğinden beri. Evimizde tek bir iyi şey olmadı. Şimdi sana emrediyorum. Hemen gidip Bayzi'yi bul ve getir. Yoksa sana sert davranırım. Ne saçmalıyorsun Fu Jingyu? Sen kendin kurbağayken prenses olmayı hayal ediyorsun. Murongçe'ye zarar vermek istiyorsun. Yoksa ben nasıl böyle aptalca bir fikir bulabilirdim? Kime kurbağa diyorsun? Ah, karnım. Karnım çok ağrıyor. Ah, torunum Fu Jingyu. Nasıl olur da yeğenine el kaldırırsın? Hemen yardım edin. Doktor, lütfen canım torunumu kurtarın. Onu kaldırın. Ah, ne kadar şanssızım. Fu Jingyu, sana söylüyorum. O çocuğa bir şey olursa seni asla affetmem. Bayzi doktoru hala bulamadınız mı? Hastanın durumu kritik. Hemen karar vermeliyiz. Ben Bayzi'yim. Ama beni içeri sokmuyorlar. Sen Bayzi misin? Başhepinizle ilaç ticareti yapıyorum. Beni tanır. O zaman buyurun girin. Hayır, o bir psikopat. Ayrıca oğlumun düşmanı. İçeri girip oğlumdan intikam almasına izin veremem. İçeri girmezsem oğlunuz hadım olacak. Ben bile ağabeyimin hadım olma riskini alıyorum. Yine de senin içeri girip ağabeyime zarar vermene izin veremem. Peki bunu sen söyledin. Sonra bir şey olursa benimle ilgisi yok. Hastanın durumu kritik. Eğer Bayzi doktoru bulamazsanız hemen tam kesi ameliyatı yapmalıyız. Yoksa hayatını kurtaramayız. İşte ameliyat onay formu. Ben sadece bir kadınım. Bu kadar önemli bir kararı veremem. Anne, imzalamazsan ağabeyimin hayatı tehlikeye girecek. Hem de Ye Sutong'un karnında. Zaten bir bebek var. Haklısın. Wing Wing kısırlaştırılsa bile şimdi Fu ailesi. Bir varisi var. Tamam, imzalıyorum. Doktor, oğlumun ameliyatı nasıl geçti? Ameliyat başarılı. Hasta artık tehlikede değil. Ne yazık ki, Bayzi doktoru getirebilseydik. İşler bu noktaya gelmezdi. Bundan sonra, hastanın duygularına daha çok dikkat edin. Hep Shen Qingyan'ın suçu. Bayzi rolü yaparak zaman kaybettirdi. Oğlumu bu hale getirdi. Bayan Shen, sen neden buradasın? İlk kişi. Geldiysen neden içeri girmedin? Altın iğne tekniğini daha önce kullansaydın. Hasta bacağını kaybetmezdi. Ne yapayım? Beni içeri sokmadılar. Siz bilmiyor musunuz? Bayan Shen'in ününü, bu Shen Qingyan bizim sektörde. Tüm tıp camiasının tanıdığı altın iğne ustası, mucizevi Doktor Bayzi. Viang şehrine bir bakın. Oğlunuzun üreme fonksiyonunu kurtarabilecek tek kişi o. Ne? Nasıl olur? O. Sadece bir ev hanımı. Ev hanımı, Bayan Shen, Doktor Bayzi'nin ta kendisi. Bu, tüm tıp camiasının kabul ettiği bir gerçek. Bu ailesinin hanımı olarak bunu bilmiyordun. Sen gerçekten Bayzi misin? Zaten söyledim. İnanmadınız. Doktor Bayzi. Hep benim suçum. Ağabeyinin durumu. Üreme yeteneğini kaybetmesi, soyunun kesilmesi benim yüzümden. Hepsi benim hatam. Anne. Hep benim suçum. Bu nasıl gerçek olabilir? Eğer onu ameliyathaneye sokmuş olsaydım, oğlum asla böyle olmazdı. Tebrikler aile, sağlıklı bir erkek bebek, anne ve bebek iyi. Anne, sakın telaşlanma. Duydun mu? Hemşire dedi ki, Ye Shutong bir erkek çocuk doğurdu. Erkek çocuk iyi. Oh. Yoksa ağabeyin uyandığında beni öldüresiye azarlardı. Yine yeni bir oyun başlıyor. Shutong.
Fu ailesinin soyunu devam ettirdin, büyük bir kahramansın. Teyze, bu benim görevimdi. Lohusalığın bitince, seni ve Wing Ming'i nikah için kaydettireceğim. Görkemli bir düğün yapacağız. Teşekkür ederim, anne. Shen Wingyan, bu turu da ben kazandım. Bir çocuk doğurdun diye bu kadar havalanma. Sanırım kıskanıyorsun. Haklısın, sen doğuramıyorsun. Tabii başkalarının mutluluğunu görmek istemezsin. Canım sıkılıp da çocuk doğurmak mı istiyorum? Shen Wingyan, böyle konuşursan, Murong ailesinin seni kabul etmeyeceğinden korkmuyor musun? Benimle evlenmek isteyip istemediğini bir kenara bırak, evlensek bile. Kimin kimi kabul etmeyeceğini görmemiz gerek. Bu sözlerini çok sevdim. Sevdin mi? O zaman daha sık söylerim. Ah, Wing Ming, ameliyat nasıl geçti? Anne, artık insan içine çıkamam. Ne saçmalıyorsun? Şu anı yaşayalım yeter. Bak, şu Tong sana tombul bir oğlan doğurdu. Evet, Bay Fu, eşiniz size sağlıklı. Bir erkek bebek verdi. Tam 3,6 kilogram. Wing Ming. Annenin beklentilerini boşa çıkarmadık. Bebek çok sağlıklı. Wing Ming. Başkalarının bakışlarına takılma, bazıları. Çocuk istiyor ama olamıyor. Sadece kıskanıyorlar. Sen ve şu Tong'un çocuğu oldu. Hadi bak, bu senin öz çocuğun. Bana göster. Yes Hutong, bu senin bana doğurttuğun çocuk mu? Ne oldu? Yoksa çocuk çok mu çirkin? Yeni doğan bebekler böyle olur. Birkaç güne düzelir. Çocuk gibi davranma. Bu nasıl siyahi bir çocuk? Ben demiştim, bu çocuğun ten rengi biraz farklı. Ama maalesef kimse inanmadı. Yoksa yanlış kişiyi mi hatırlıyorum? O dönem çok çılgınca eğlendim ama çocuk doğdu bile. Artık Fu ailesine sıkı sıkıya tutunmaktan başka çare yok. Yoksa ben ve bu çocuk. Sokaklarda kalırız. Açıkla şimdi. Wing Ming hayır. Bu çocuk senin. Bebek yeni doğdu. Sarılık oldu. Teni biraz koyu normal. Birkaç güne beyazlar. Beni salak mı sandın? Sarıyla siyahı ayırt edemiyor muyum? Bu renk meselesi değil, ırk meselesi. Atalarımın 8 kuşağı Yangchengli. Nereden siyahi kan gelmiş olacak? Hemşire, sen mi değiştirdin benim çocuğumu? Kesin sen değiştirdin benim çocuğumu, değil mi? Doğum yapan hanımefendi, lütfen sakin olun. Bugün tüm hastanede. Sadece siz doğum yaptınız. Kesinlikle karıştırma ihtimali yok. O zaman genetik mutasyon, evet. Genetik mutasyon. Sezeryen oldunuz, beyninizi de mi kaybettiniz? Yes Hutong, seni alçak. Bana boynuz takmaya cesaretin var. Söyle. O yabancı adam kim? Fu Jingming, bana nasıl böyle yaparsın? Daha yeni doğum yaptım, beni dövüyorsun. Senin hadım olduğuna bakmıyorum bile. Sen bana bakıyorsun ha. Doğru diyorsun. Zaten sen de artık doğuramazsın, bari. Bu melezi alıp kendin büyüt. Yaşlandığında sana kimse bakmasın diye. Ama bugün annesini dövmeye cesaret ettin, yarın. Oksijen hortumunu çekmeye cesaret eder. Seni utanmaz sürtük. Oğlum sana ne iyi davrandı. Sen daha ne piç taşıyıp evlenmek için yalan söylüyorsun. Seni ihtiyarcadı. Bırak beni. Bırak. Bugün seni bu süprüntüyü öldürmeyeceğim. Ne masum kız rolü yapıyorsun. Sadece herkesin bindiği bir fahişesin. Seni ihtiyarcadı. Bırak beni. Kime söylüyorsun bunları? Eğer o kadar muhafazakar olsaydım, oğlumla böyle takılır mıydım? Sen, eğer o kadar muhafazakar olsaydın, oğlun ve kızın doğar mıydı? Sen de o zaman yatağa girerek Fu ailesine gelmedin mi? Burada ne namuslu kadın rolü yapıyorsun sen? Seni öldüreceğim. Vurma. Sana söylüyorum. Bunlar hep senin cezan. Kim oğlunun Shen Qingyan'a ilaç vermesine izin verdi? Şimdi iyi oldu. Kötülük kendi başına geldi. 8 nesil tek erkek çocukmuş. Tükürdüm. Soyu tükenmiş bir kader bu. Hak etmişsin. Ağzını yırtmayayım da. Tamam. Yeterince eğlendik, gidiyoruz. Bu. Rüyadayım, bir rüya. Ama rüyada değil. Sen Shen Qingyan'sın. Evet, ben Bay Zehei. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Benden nefret etmen gerekirdi. Bu bedenini ele geçirdiğim için mi? Küçüklüğümden beri herkesi memnun etmeye çalıştım.
Ama yine de Shen ailesi tarafından bir para ağacı olarak görüldüm. Bu ailesi tarafından ücretsiz bir hizmetçi olarak kullanıldım. Haksızlığa uğradım ve içimde hep bir isyan vardı. Hep düşündüm, keşke biri benim yerime öcümü alabilseydi. Neyse ki seni bekledim. Boşanmak, Shen ailesiyle ilişkileri kesmek, Kanjo Tang'ı büyütmek. Her şey benim yapmak istediğim ama cesaret edemediğim şeylerdi. Hepsini benim yerime sen yaptın. Bunları senin için yapmadım. Sadece kendim için yaptım. İşte bu yüzden anladım. Meğer Shen Qingya'nın hayatının bu kadar çok farklı yolu varmış. Artık takıntım sonunda dağılabilir. Sen gidiyor musun? Evet. Başka bir dünyaya gidip kendimi gerçekten seveceğim. Bundan sonra sen de rahat ve özgür yaşamaya devam et. Bunu hatırlatmana gerek yok. Bazen çok inatçı olma. Aslında yanındaki Bay Murong oldukça iyi biri. Ah. Murongche bırak. Biraz daha uyuyayım. Nefes alamıyorum. Boğacaksın beni. Bu. Büyükanne gönderdi. Sabah hizmetçi getirdi. Wingyan, Fu ailesi olayından sonra büyükanne tamamen aydınlandı. Şu an dünya turunun 10. durağındayım. Sen de mutlaka gelmelisin. Gitmek istemiyorsun, değil mi? Tahmin et. Vingyan abla, biziz. Seni görmeyeli çok oldu. Seni özledik. Yani, bu kadar zamandır. Neden hala gelip oynamıyorsun? Yoksa bizim hatamız mı var? Tabii ki hayır. Ah, bu. Onlara açıklama yapıyorsun. Eğer kapatmasaydım, ruhun yine onlar tarafından çalınacaktı, değil mi? Ah, önceden işler giderek büyüdü ya. Onları ihmal ettim. Şimdi Shen ailesi ve Qian Zhaotang. Artık düzene girdi. Biraz rahatlamakta ne sakınca var? Tamam. Çok iyi. Hey, ne yapıyorsun? Görünüşe göre ben çok rahatlamışım. Senin de. O süslü püslülerle rahatlamaya vaktin oluyor. Hey, bekle bekle. Sana kimin gerçekten rahatlatması gerektiğini göstereceğim. Hey, bekle. Demek gerçekten onları görmek istiyordun. Az önce şaka yapmıştım.